Sadi Şirazi insan tarifi için şöyle söylemiş. Yek katre-i hunest set hazarane endişe. Bir damla kan, binler endişe. Böyle bir hayatta yaşayıp duruyoruz. Düşün, bir damla kan, binler endişe. Sizce bu insanın tarifi mi yoksa insanın manasındaki acizliğinin tarifi mi? Tam bir acizlik tarifi değil mi? Gücün ne kadar? Bir damlacık kan kadar. Peki belaların, düşmanların ne kadar? Binler endişe kadar. Allah Allah. O şekilde insanı tarif etmiş. Acizlik insanın hamurunun, çamurunun en mühim özelliği. İnsanın başına bela gibi gözüken ama kainatın sırlı anahtarı olan, bütün kuvveti içinde barındıran en önemli kelime acizlik. Dersin sonunda iman meselelerinde acizlik bize nasıl öğretilmemiş diye şok olacaksınız. Biraz da üzüleceksiniz. Ah ah keşke bu meselelere gereken önemler verilseydi diyeceksiniz. Çünkü bizim hamurumuz, çamurumuz, elimizdeki en büyük sermayemiz ve anahtarımız acizlik. Ardahanlı bir tanıdığım var. Ehli ilim. Böyle gece gündüz kitapla haşır neşir olan, çok güzel gönlü, aklı, ilmi olan bir insan. Geçenlerde İstanbul'da buluştuk. Şimdi Ardahanlı olunca biliyorsunuz insanın ailesi, akrabaları da kalabalık oluyor. Ben de öyle olunca sordum ya ne sıklıkta gidiyorsun? Çünkü değil mi? Hala, amca, dayı, teyze bırakmaz insanı. Sürekli bayram seyran gelmelerini ister. 10 yıldır gitmiyorum dedi. Allah Allah. Çok da hilm sahibi, mülayim birisi yani böyle herkese iyiliği dokunmuş, insanları seven birisi. Ya dedim nasıl 10 yıldır gitmiyorsun? Şimdi dedi ben acizliğimi anlamak için aylarca, yıllarca kalem kitap karıştırıyorum. O acizliğimi tefekkürle hissedebilmek için en büyük gücün acizlik olduğunu farkında. Memlekete bir gidiyorum diyor, akrabalar başlıyor. Biz şöyleyiz, biz böyle büyük aileyiz, biz şöyleyiz, biz böyleyiz diye. Hadi birinci gün olmasa ikinci gün kendini o makamdan sayıyorsun. Ve bir yıl boyunca kendini aciz hissetmek için çalıştığım bütün ilim çöpe gidiyor dedi. Bir yılda aldığım ilimle acizliğimi hissetmeye çalışıyorum ki namazım namaz olsun, orucum oruç olsun, ibadetim ibadet olsun diye memlekette 2 günde bu kayboluyor diye anlattı ve bu yüzden 10 yıldır artık memlekete gitmiyorum dedi. Enteresan bir yaklaşım. Kimileri buna sıla-i rahim cihetinden bakar, kimileri hakikat cihetinden bakar. Yaşanmış bir vakadır yani nihayetinde. Ama bu vakanın başka bir örneği de var mıdır? Vardır. Risale-i Nur'da İhlas kelimesini kullansak herkesin aklına Albay Hulusi abi isminde bir zat gelir değil mi? İhlas'ın temsilcisi gibi bir hayat yaşamıştır Hulusi abi. 10. Lema diye geçen şefkat tokatlarında Hulusi abi sadece memlekete gittiğinden dolayı şefkat tokadı yediğini anlatmıştır. Çok enteresan. Ne var canım insan memleketine gidiyor diye şefkat tokadı mı yer? Yaşanmış vaka buyurun. Bir paragrafını okuyayım 10. lemadan. Onun şefkat tokadı yediğinden bahsediyor. Çünkü hem çoktan görmediği peder ve validesine kavuştu, hem vatanını gördü, hem şerefli, rütbeli bir surette gittiği için dünya ona güldü, güzel göründü. Halbuki hizmeti Kur'aniye'de bulunana ya dünya ona küsmeli veya o dünyaya küsmeli, ta ihlasla, ciddiyetle hizmeti Kur'aniye'de bulunsun. Bölümün ayrıntısını merak edenler okuyabilir. Bir parçasını okumak isterim. Yani böyle bir vaka var mı? Var. Demek ki burada o bahsettiğimiz arkadaşın memlekete gitmemesinde de, şu bahsettiğimiz okuduğumuz yerde de ana konu ne oluyor biliyor musunuz? İnsanın o dünyanın güzelliklerini görünce şeref olur, rütbe olur, makam olur, ilgi olur, alaka olur. Acizliğini unutması başlı başına bir problem oluyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İslam'ın ilk yılları kabir ziyareti yasaklar. Doğru mu? Neden yasaklar bilir misiniz? Kabileler sayı çokluğu cihetinde birbirlerine üstünlük sağlarlar. Ve bunu ispatlamak için hadi gel kabire gidelim. Ölülerimizi sayalım. Sizin ölüleriniz mi daha kalabalık? Bizim ölülerimiz mi daha kalabalık diye yarıştıklarından dolayı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir süre kabir ziyaretini yasaklar. Daha sonra Müslim cenaze babında, Ebu Davud'da cenaze babında geçiyor. Kabirleri ziyaret etmenizi yasaklamıştım ama artık ziyaret edebilirsiniz diye Bureyde'nin bize rivayet ettiği bir hadisi zikreder. Buradaki asıl konu ne? Biz böyleyiz, siz böyleyiz dedikten sonra kimsenin Allah'a ihtiyacı kalmaz ki. Ama bizim hamurumuz, çamurumuzda ne var? Acizliğimiz var. Birazdan şu dersin sonunda anlayacaksınız ki bir insan acizliğini hissettikten sonra o insanın elinde sermaye olarak hiçbir şeyin kalmasının anlamı yok. Belki ibadetlerinin bile. Allah Allah. Acizlik o kadar mı önemli? O kadar. Çünkü acizlik dediğimiz olay insanı asli ve fıtri özelliklerine geri döndüren, fabrika ayarlarına geri döndürebilen tek şeydir. İnanılır gibi değil. Yani ayarlarınız bozuldu, dünyaya daldınız,
Fıtri ahvaliniz bozuldu. Öyle değil mi? Fıtri dediğim bu arada ibadette fıtridir, ahlakta fıtridir, Müslümanlık fıtridir. Yani kendini fıtri bıraksan çok güzel bir Müslüman çıkacak ortaya. Ama bütün ayarların bozuldu. Allah Azze ve Celle bir musibet gönderiyor sana, akıl alır gibi değil. En dibe indiriyor, amaç fabrika ayarlarına geri dönmen. Allah Allah. Bu acizlikteki kuvvet, sermaye dünyada hiçbir şeyde yok. Yani imanın olmazsa olmaz en önemli parçalarından bir tanesi, buyurun, acizlik. Bunu anlayalım diye Allah Azze ve Celle bizi halden hale sokar. Allah'ın kulunu halden hale, renkten renge sokmasına telvin denilir. Telvin, elvan, yani renkler değil mi? O yüzden en önemli mesele budur. Şimdi salik, yani manevi yolculuğa çıkacak kişinin kalbine bir his gelir. Belki dışarıdaki her şart güzeldir ama kalbine öyle bir his gelir ki bir anda bütün alem onun için kararır. Bütün tecelli dalga boylarını hissetmeye başlar. 5 dakika önce mutluydu, gülüyordu. 5 dakika sonra hayatın en karanlık gününü yaşıyor. Allah Azze ve Celle'nin kulunu halden hale sokmasının amacı nedir? Acizliğini tam hissetmesidir. Bu yüzden başımıza gelen hallerin tercümesi aslında acizliktir. Allah bir anda seni gül bahçesine sokar, bir anda bakarsın her şeyi kış mevsimine döndürür. Bir bakarsın Allah Azze ve Celle seni her şeye üstün bir usta kılar, sonra bir bakarsın bir solukta seni mektepli bir talebeye çevirir. Önce taş atıp seni kırar, sonra da seni gerçeklere padişah kılar. Bir gün bakarsın kalbin güneş kaynağına dönmüş, hemen sonrasında alem kararmış, geceye bürünmüş. Allah Azze ve Celle kulu asıl sermayesi ve anahtarı olan acizliğini tam hissetsin diye halden hale sokar. Biz buna telvin diyoruz. İnsanın aldığı malumatları bilgi düzeyinde tutmasına nazari ilim denir. Nazariyet. Doğru mu? Yani ne demek? Bildiklerin burada ama burada değil. Bir insanın bilgi ile hakikati bilmesi mümkün müdür? Sorumuz bu. Değildir ve felsefenin en çok yanıldığı mesele budur. Bilgi ile Allah'ı tanımaya çalışıyor. Halbuki biz Allah'ın bize numune olarak taktığı duyguları, latifeleri geliştirerek Allah'ı ancak tanıyabiliriz. Anlıyorsunuz değil mi? Felsefenin en büyük yanılgısı bilgi ile hakikati bilmeye çalışmaktır. Madem bilgi ile hakikat bilinemez, yani hal ile kişinin anlaması gereken gerçeklik olmuyorsa hangi hal ile olur? Yusuf'un kuyudaki haliyle olur. Demek ki hakikati bilmede kal yeterli kalmazsa Allah kulunu halden hale sokar ki hakikat kalbine sinsin. Peki hangi hal? Yusuf'un kuyudaki hali gibi, öyle mi? Bir sevdaya düşeceksin. O sevda sana kuyu olacak. Sen kuyuda Yusuf olacaksın, sabredeceksin, sonra sevdaya sultan olacaksın. Allah Allah. Şimdi Tirmizi'de geçen bir hadiste diyor ki, Allah gaflet ve şuursuzca yapılan kalbin duasını kabul etmez. Anladınız mı? Yani bir dua yapıyorsunuz ama ezberden. Kalbiniz çalışıyor mu? Çalışmıyor. Tirmizi'de geçen hadise göre bu dua kabul olmayacak. Neden? Çünkü dua dile ait değildir, kalbe aittir. O yüzden buranın konuştuğu tabii ki de kabul olmayacaktır. Kalbinin konuştuğu kabul olacaktır. Ve o kalb ile Allah Azze ve Celle arasında perde yoktur. Allah Allah. Şimdi bazen namazdan sonra, dua sonra soruyorum arkadaşlara ne dedin diye, hatırlamıyorum diyor. Bak şimdi. Hatırlamıyor bile yani. Hatırlamadığın bir dua nasıl makbul olabilir? İnanılır gibi değil. O yüzden bizim dualar genelde kalbimize inmiyor. Nerede kalıyor? Aklımızda, dilimizde kalıyor. Zikri dilden kalbe indirmek diye bir mana var. Duydunuz mu? Şimdi burada tesir olmuyor değil mi dua? Aklınızda olsun ha. Kalp devreye girmezse bura çalışmasıyla dua olmuyor yani. Zikri dilden kalbe indirmek diye bir mana var. Nasıl inecek bu? Acizliğini hissetmenle inecek. Allah Azze ve Celle kal ile sen anlamadığından dolayı bir tane memurunu yollayacak. Musibetle seni halden hale sokacak. Bıçak kemiğe dayanacak. Başka çaren kalmayacak. Her şeyin ipinin Allah Azze ve Celle'de olduğunu anlayacaksın. Bir bakacaksın dua o zaman kalbin duası olmuş. Ya demek ki kal ile anlaşılmayan hakikatler hal ile anlaşılmak zorundadır. Hangi hal ile? Yusuf'un kuyudaki acizlik haliyle.
Yusuf peygamberde bir potansiyel ve bir güzellik vardı ve kardeşleri görüp bunu kıskandı. Allah Allah. Gencecik 7-8 yaşlarındaki Yusuf peygamber. Nasıl da onun güzelliği dillere destan. Yusuf ile güzellik yarışına giren bir güzel. Ne kadar güzel olursa olsun o güzelin yanında yine çirkindir. Doğru mu? Öyle bir güzel yani Yusuf peygamber. Tabii o güzellik karşısında 10 kardeşi kıskandı ve dedi ki babamızın sevgisini asıl biz hak ediyoruz. O zaman ne yapalım, Yusuf'tan kurtulalım dediler ve 7-8 yaşındaki Yusuf'u ölsün diye kuyuya attılar. Çok ilginçtir. Yusuf'u kuyuya atan öz kardeşleri. Yakup'u gözleri kör olana kadar ağlatan öz çocukları. Çok enteresan bir imtihan değil mi? Allah peygamberleri halden hale sokuyor. Bakar mısınız Allah aşkına? Yusuf peygamber kuyudan çıkamaz, inim inim inler. İnsan bazı soruları hakikate basamak yapar. Benim hakikate basamak yaptığım en büyük meselelerden birisi tam bu andır. Neden? Peygamber dediğiniz normal insanlar değil. Allah Azze ve Celle'nin en sevdiği kulları. En sevdiği kulları. Binler güzel insanı toplasan, evliya, asfiya, mukarrebin toplasan bir peygamber etmez. Normal insanlar değiller. Allah Azze ve Celle'nin en sevdiği, en çok üstüne titrediği kulları peygamberler. Bir de onların içerisinde Yusuf peygamber ne kadar ince, ne kadar hassas bir peygamber. En sevdiği kullarından olan peygamber zümresinden Yusuf'u kuyuya atıyor. Atan kim? Allah. Çocukluğumdan beri çok sordum durdum. Dedim ki seven sevdiğine böyle yapar mı? Siz yapar mısınız? Sevdiğiniz çocuğu kuyuya atar mısınız? Yok. Biz Allah kadar temiz sevmediğimizden nefsimiz karışır bizim. Bak şimdi. Bu tertemiz bir sevginin ürünü. Allah kuddüstür. Biz şimdi o ölçüde temiz sevemediğimizden biz anlayamıyoruz onu. Hakiki sevme bambaşka bir şey. Ama çocukluktan beri çok sorguladım. Dedim ki seven sevdiğine böyle yapar mı? En sevdiği zat olan peygamberlerden Yusuf peygamberi kuyunun dibinde inim inim inletecek. Allah Allah. Acaba dedim nedir bunun hikmeti? Bakın bir hadis var. Eğer Allah bir kulu severse dua edişini, duanın Türkçesi nedir? İstemek. Yani kendisinden istemesini, bir çocuğun annesinin paçasına yapışır gibi sürekli Allah, 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 Allah demesini yani. Eğer Allah bir kulu severse dua edişini dinlemek için onu bir sıkıntıyla sınar diyor. Buradaki asıl amaç Yusuf peygamberin acizliğinden çıkan o mükemmel isteyişten Allah Azze ve Celle'nin mukaddes bir memnuniyet duyması. Başka bir rivayette ne diyor biliyor musunuz? Allah Azze ve Celle diyor ki kim şu benden isteyen? Belli ki memnun olmadığı birisi. Filanca kul deyince verin de ne istiyorsa sussun diyor Allah Azze ve Celle. Çünkü onun terennümlerini duymak istemiyor. Allah Allah. İnanılır gibi değil mi? Yani o dua o kadar kıymetli bir dua ki bir gün böyle iki büklüm dua eden birini gördük de. Dedi birisi ya eski zaman evliyaları işte böyle dua edermiş. İki büklüm halde yani. Bütün çaresi sadece Allah gibi öyle dua edermiş dedi. Peki o dua nedir biliyor musunuz? 40 senede çıkılan mertebeyi 40 dakikada çıkaran acizlik o dua dediğimiz. Acizlik bir insanı en alt seviyesi bile velayet mertebesine çıkarır. Acizlik gibi büyük bir kuvvet kainatta mümkün değil yok. Derse sonunda birlikte anlayacağız bakalım acaba öyle mi? İnanılır gibi değil. Şimdi demek ki o duanın talipleri var mı? Acizlikle içinden çıkan duanın var. Allah Azze ve Celle zaten memnuniyetini ifade ediyor değil mi? Sevdiği kullara yapıyormuş bunu. Sevmediği kullara istidraç. Ne istiyorsa veriyor dünyada. Allah Allah. Sevdiği kulların ama özü çıksın diye onun dualarını Yusuf'un düştüğü kuyudan dinlemek istiyor. Peki başka o dualarla rızıklanan var mı? Var. Melaike var. Bakın 24. sözde bir cümle geçiyor. Melekleri anlatıyor. Diyor ki o melekler nurdan mahluk oldukları için ham maddesi neymiş? Gıdalarına da nur kafidir diyor. Ham maddeleri nur, gıdaları nur. Hatta nura yakın olan raiha-i tayyibe, güzel koku demek. Şimdi güzel kokuyu şöyle eline alsan alınmıyor. Nura yakın bir şey değil mi? Havada göreyim desen görünmüyor. Ama tesiri nasıl? Bir çekiyorsun ya ne kadar ferahladım diyorsun. Nura yakın olan raiha-i tayyibe, temiz güzel koku. Dahi onların bir nevi gıdalarıdır ki ondan hoşlanıyorlar. Cümleye dikkat edin. Evet. Ervah-ı tayyibe. Ervah? Temiz ruhlar. Revayi tayyibeyi yani temiz kokuları sever diyor. Sen nasıl tantuni ile besleniyorsun? Melek de o temiz kokularla ve o temiz nurdan dualarla beslendiğini söylüyor. Meleğin bir gıdası var mı? Var. Meleğin gıdasının biri buymuş. Rivayette diyor ki ya Rab Yusuf'u kuyunun dibinde biraz daha tut. Melek diyor bunu. O yakarış devam etsin de o manevi ziyafetten istifade edelim diyor. Demek ki insanın özünden çıkan dualar nurun ta kendisi. Bir şeyi sıkarsan neyi çıkar? Özü çıkar. Zeytini sıkıyorlar, özü olan zeytinyağı çıkıyor. Zeytinden daha pahalı, doğru mu?
Kömürü sıkıyorsun basınç ve sıcaklıkla toprak altında. Onun özü olan elmas çıkıyor. Aynı karbon sayıları sıkışmış preslenmiş hale. Hangisi daha kıymetli? Elmas. Demek bir şeyi sıkınca özü çıkar. Özü ondan daha kıymetlidir. Allah seni sıkar ki özün çıksın. Kıymetin ortaya çıksın diye. Yusuf'u kardeşleri kuyuya atıyor. Bak ötesi var mı? Yok. Ama sonra özü çıkıyor. Mısır'a aziz oluyor. En kıymetli münacat çıksın diye Allah Azze ve Celle Yunus peygamberi balığın karnında ne yaptı? Sıktı ya. Allah Allah. Olacak iş mi yani? Sonra sahili selamete vardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam en sevdiği insanları kaybetti. Taif'te başkaları tarafından taşlandı. Sıkıldı mı? Sıkıldı. Neticesi Miraç ile taçlandı. Allah Allah. Meşakkatlerin sebebi Allah sana eziyet vermek istiyor değil. Kendi haline bırakılsa insan terbiye olunmadan affedersiniz haşa minel huzur hamkütük kalacak. Ama usta ellerde musibetlerle, ateşlerle, bıçaklarla kesilse sultanın sarayına güzel bir masa olacak. O yüzden Allah senden elmasların dökülsün diye meşakkatle seni sıkıyor. Özün ancak o şekilde çıkacak. Ve bu öz bize çok lazım biliyor musunuz? Bizim sıkılıp Yusuf'un kuyudaki duasını anlamamız lazım. Bizim sıkılıp Yunus peygamberin balığın karnında ne dediğini anlamamız lazım. Onların haline münacat deniyordu. Hatırlıyorsunuz değil mi? Allah Allah. Şimdi ben tekrar hatırlatayım. Çok enteresan bir durumdur. Allah Azze ve Celle en sevdiği kulları olan peygamberleri çaresiz bırakmış. Doğru mudur? Yani Allah Azze ve Celle bak garip bir denklem. Sen ben değil yani peygamber. En sevdiği kulları birisini kuyuda sıkıyor. Birisini balığın karnında sıkıyor. Birini hastalıkla sıkıyor. Olacak iş mi? Ya bak anlaması çok müşkül bir mesele. Ama kainatın sırrı tam bu meseleyi anlamanın içerisinde saklı. Şimdi Yusuf peygamberi kuyuda sıktı. Yunus peygamberi balığın karnında sıktı. Eyüp peygamber 16 yıl yaralar içerisinde kaldı değil mi? Hayatı öyle. 70 artı 16 artı 70 değil mi? 70'ler sağlıklı 16 hastalıklı. Yahu seven sevdiğine böyle yapar mı? Siz yapar mısınız sevdiğiniz bir çocuğun üstüne mikroplar atayım hasta olsun? 16 yıl yara bere içinde kalsın. İnanılmaz bir hikmet var. Tertemiz bir hikmet var demek ki içerisinde. Şimdi bunun karşılığında ne yapmışlar? Allah'tan ne istemişler? İstemezler. Mukarrebin kullarda dua olarak istek yoktur. Halini arz vardır. Allah Yunus peygamberi balığın karnında sıkmış. La ilahe illa ente sübhanek inni kuntu minez zalimin. Sen sübhansın ben nefsime zulmederim. Allah Azze ve Celle Eyüp peygamberi yaralarla sıkmış. Rabbi inni messeniyet durru ente erhamur rahimin. Allah Allah bak şimdi. Bana da şunu ver diye bir talep yok. Hallerini arz ediyorlar. Şimdi inanılır gibi değil. Şimdi Yunus peygamberin ve Eyüp peygamberin ettiği duaları siz de ediyor musunuz? Ediyorsunuz. Ben de ediyorum ama olmuyor. Ben ameliyat olduktan sonra doktor söyledi. Narkozun etkisiyle sürekli bu iki duayı etmişim. Ediyorum. Bak yani o kadar bilinçaltıma işlemiş dualar. Ameliyattan çıkıyorum gene bunları zikrediyorum. Ama ben tesirini alamıyorum bir türlü. Olmuyor yani. Sizde oluyor mu? Yani bu duayı ettik gerçekten kainat tam böyle arzu ettiğimiz şekilde anlamlandı. Oluyor mu? Olmuyor bir türlü. Peki fark nerede? Onlar acizliğini tam hissetmiş. Fark burada. Başka hiçbir fark yok. Onlar bu zikirleri yaparken, bu duaları arz ederken acizliğini tam hissetmiş. Aleyhindeki bütün şartlar onlara musahhar olmuş. Olmuş mu? Onu sıkıp öldürmeye çalışan balık tahtel bahir oluyor. Denizaltı oluyor. Eyüp peygamber yaraları ne inanılmaz şifalara sebep oluyor. Şimdi yani bakıyorsun bütün kainat musahhar olmuş. Yusuf peygamberin düştüğü kuyu onu Mısır'a evinde olsaydı nasıl olacaktı Mısır Aziz? İnanılır gibi değil. Peki benim dualarımda neden olmuyor? Çünkü benim tuzum kuru. Hazır mısınız? Dualarla ilgili formül belli. Sıfır olduğunu anlamayanın duası kabul olmaz. Bu kadar. Buyurun deneyin. Denemesi bedava. Buyurun. Buyurun deneyin. O acizliğini hissetmeden, sıfır olduğunu anlamadan duanın kabulü diye bir şey yoktur. Şimdi biz içimizden ne diyoruz? Bak ikinci soruya geçelim. Birinci sorum şuydu. Ben de onlar gibi dua ediyorum olmuyor. Niye? Acizliğimi anlamadım. Cevap geldi değil mi? Acizliğimi anlamadım. Şimdi ikinci soruyu soralım. Ya ben de onların bulunduğu durumda olsaydım acizliğimi anlardım. Doğru mu? Nefis bunu diyor. Ya ben de o durumda olsaydım ben de aynı haşa samimi duayı ederdim. Acizliğimi anlardım. Ya Üstad Rahimullah Risale-i Nur'da defalarca diyor ki bak. İşte Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın birinci vaziyetinden 100 derece daha müthiş bir vaziyetteyiz. Yunus peygamberi ne sıkıyordu? Balık. Peki beni 100 kat ne sıkıyor? Nefsim sıkıyor. Diyor ki sen 100 kat daha aciz, daha beter bir haldesin. Sonra diyor ki başka yerde iç dışa dış içe çevirirsek Hazreti Eyüp'ten daha ziyade yaralı ve hastalıklı göreceğiz. Ya senin için dışa çevirse Eyüp peygamberden 100 kat daha yaralısın. Senin nefsinde yaralar var. Yani benim nefsim Yunus peygamberin balığı sıktığından 100 kat daha sıkıyor. Cehennemin dibine atmak için.
Eyüp peygamberin dışındaki yaralarından 100 kat daha benim içimde yara varmış. Yani diyor ki sen onlardan 100 kat daha aciz haldesin. Ama farkında değiliz. Acizliğimizle ilgili zerre şüpheniz olmasın. Zerre kadar. Ya bir anda hücrenin içerisinde 3000 tane proses gerçekleşiyor. Ve bende 100 trilyon hücre var. Kurban olayım ya. İkisi yolunu şaşırsa bitiyorsun. Yani bunların ben konuşmalarına gülüyorum. Yani kibirli böyle insanlar, gururlu insanlar gördüğümde yani olmuyor yani. Bu acizliğim benim. Nereye koyarsan koy acizsin. Nereye koyarsan koy. Ama farkında değilsin. Problemimiz burada. İnsan acizliğini anladıkça Allah'a yaklaşır. Ve çok keskin söylüyorum. Kimse acizliğini anlamadan Allah'a yaklaşamaz. Çok net söylüyorum. Buyurun birlikte okuyalım, görelim bakalım. Allah Allah. Çok inanılmaz bir mesele. Girişim anlaşıldı mı acaba? Acizliğin önemli olduğunu, Allah Azze ve Celle'nin neden bizi halden hale soktuğunu, en sevdiği kulları en çok sıktığını, onlardaki özü çıksın. Yani özü acizliği zuhur etsin diye yaptığını birinci kısmı anlayabildik mi? Evet. Şimdi biraz bakalım acizlik ne demek? Bizim hamurumuzu, çamurumuzu anlatan iki önemli kavram var. Aciz, acizlik. Fakr, fakirlik. Bakın çok şaşıracağınız bir olay anlatayım. Üstad Hazretleri koskoca Risale-i Nur için diyor ki bizim mesleğin esası 4 diyor. Koskoca Risale-i Nur. Ve biraz dikkatli okuyunuz. Yani bu 4 tane ahlak birinde oturmadan ne hakikat anlayabilirsin, ne yolda yürüyebilirsin, ne kardeş bulabilirsin, ne ihlaslı olabilirsin, ne namazın içi de olabilir. Hiçbiri mümkün değil. Çöp hayatın ya şu 4'ü olmadan. Ya bir insan böyle bir şey söyler mi ya? Mesleğin 4 ana esası diyor. Yani masanın 4 sac ayağı. Bu 4 saç ayağı olmadan masayı tutman, üstüne bir şey koyman mümkün değil diyor ya. Mümkün değil diyor. Aç, fakr, şefkat, tefekkür. Yani üstadım bunlar olmadan çöp müsün? Bunlar olmadan çöpsün. Ağır değil mi? Böyle. Buyurun bakalım birlikte. Yani o kadar önemli iki kavram konuşuyoruz ki bunlar olmadan ihlas, iman, ibadetin manası ya mümkün değil, mümkün değil. Acizliğini hissetmeden. Zaten acizliğini hissetmeyenin başını secdeye eğdiği de yok. Değil mi? Peki ne demek bu aciz? Islahi olarak gücünün yetmemesine acizlik denir. İhtiyacın olmasına da fakirlik denilir. Benim güneşe ihtiyacım var mı? Var. İhtiyacım varsa ne oldum şu an? Fakir. Çünkü ihtiyacım var. Fakir adamın ihtiyacı olur değil mi? Peki benim güneşi doğurmaya gücüm yetiyor mu? Yetmiyor. Ne oldum şu an? Aciz. Bunlar insanın iki yarasıdır. Ama bu iki yara Allah'a yaklaştıran, Allah'ı kalbinde duymana yarayan iki kanada dönüşecektir. Tekrar söylüyorum, acizlik ve fakirlik hissedilmeden insanın o marifetullah dediğimiz yakınlığı sağlayabilmesi, bilmeyi sağlayabilmesi, oradan muhabbetullah'ı yakalayabilmesi mümkün değil. Mümkün değil ya. Acizliği anladınız değil mi? Şimdi fakirlik ne demekti? İhtiyacın olması. Ama buradaki fakirlik maddi durumu ifade etmez. Dikkat edin. Buradaki fakirlik demek bir hissediş demektir. Adamda 3 kuruş para yoktur. Zerre kadar fakirliğini hissedemez. Adam dünyalar kadar zengindir. Allah'a karşı fakirdir. Çok iyi hisseder. Koca Süleyman peygamber zengin değil miydi? Osman bin Affan, sahabe efendimiz zengin değil miydi? Abdurrahman İbni Avf varlıklı değil miydi? Onlar gibi aciz ve fakrını hissedebilen kim var şu dünyada? Öyle değil mi? Fakirlik kavramı maddi para mı demek? Hayır, bu bir hissediş meselesidir. Yani bunu hisseden de bak Muhammed 38'de diyor ya Vallahül ganiyyu ve entumul fukara. Öyle diyor değil mi? Vallahül ganiyyu. Vallahi sen gani olan, zengin olan sensin ve entumul fukara. Biz ise fakiriz diyor. Yani bu fakirlik inanılmaz bir makamdır ama önce anlamak lazım. Nasıl makam olabilir ki? Yani fakirliğin Allah'a yakınlıkla ne alakası var? İnsan mı daha fakir, koyun mu? İnsan daha fakir. Neden? Koyunun 3 tane ihtiyacı var. İnsanın 1000 tane ihtiyacı var. 3 tane ihtiyacı karşılanan mı karşılayanı daha iyi tanır? 1000 tane ihtiyacı karşılanan mı onu daha iyi tanır? Anladınız mı fakirliğin yakınlığını? Allah Allah. Uğur yani sen benim ömür boyu bir ihtiyacımı gidermişsin. Ya ben seni biri sorsa çok anlatamam. Ne bileyim bir gün araba lazımdı hallettik derim. Bir ihtiyaç. Ama 1000 ihtiyacımı gidersen iliklerine kadar anlatır mıyım? Neden Allah'a yakın olanın daha fakir olması gerektiğini anladın mı? Çünkü ihtiyacını karşıladığı ölçüde sen onu ancak tanıyabilirsin. Allah Allah. Ve şu mevcudat içerisinde en fakir, en çok ihtiyacı olan ise insandır. İnanılmaz mesele değil mi? Allah Allah. Çok ilginç. Bu fakirliğin bir alt mertebesi daha var. Yani üst mertebesi aslında. Miskinlik. Duydunuz mu? Miskinlik. Bu fakirden daha aşağı demekmiş. Büyük zatlar öyle diyormuş yani. Fakirlikle gururlanırlarmış. El fakru fahri demişler. Yani fakirlik benim gururumdur.
övüncümdür demişler. Bir de hadis var. Çok şaşıracaksınız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Allah'ım beni bir miskin olarak haşret diyor. Son ana iliklerime kadar bütün ihtiyacımın senin tarafından karşılandığını anlayabilmenin son mertebesinde haşret diyor. İnanılmaz bir meseledir. Çok ilginç ya, çok ilginç. Kavramsal olarak anladınız mı? Şimdi bu iki kavram neden bu kadar önemli? Allah'a onda olmayanla gidilir. Doğru mu? Allah Allah, o ne demek ya? Yani bende olup Allah'ta olmayan ne var ki? Acizlik var işte. Çok ilginç değil mi? Allah Azze ve Celle'ye onda olmayanla gidilir. Peki Allah'ta olmayıp bende olan ne var? Acizlik ve fakirlik var. Başka hiçbir şey yok. Ne enteresan mesele değil mi ya? İşte İblis-i lain bunu çözemedi. Ben ateştenim, o topraktan. Ben ne ona secde edeceğim dedi. Halbuki ateşi toprağa bırak. Dünyanın bütün kıymetleri Allah'ın karşısında müsavidir. Yani hiçtir. Allah'ın karşısındaki acizliğini çözemedi. Çözebilseydi ayna olacaktı. Çözemedi, İblis-i lain oldu. Kemal Allah'ındır. Doğru mu? Kusursuzluk, mükemmellik Allah'ındır. Kulun kemali ise Allah'a ayna olmaktır. Onun aynası ise en kemalsiz olandır. Ne kadar acizliğini hissetsen o kadar ona ayna olabilirsin. Nurun en büyük aynası nedir? Karanlıktır. El feneri güneşin yanında mı iyi çalışır, karanlıkta mı? Karanlıkta. Peki Allah Azze ve Celle sende tecelli etmek istese sana ne lazım? Acizliğin karanlığı bir tablo gibi boyanmak lazım. Anlıyor musunuz? Bizde sadece aciz ve fakr var. Kalan ne varsa hep Allah'ın. Sen bu acizlik ve fakrını hissedebildiğin ölçüde ancak Allah'ı hissedebileceksin. İnsan bir keşfetse, mesela önce kendini keşfetse, en acizi benim, doğru mu? En fakiri benim, en çaresiz benim, en zayıf benim, bütün eller bende toplanmış. Bir de Allah'ı keşfetse, en kudretli, en mükemmel, en kusursuz, en zengin. O zaman senin Allah'a secde etmen ne demek oluyor biliyor musun? İki enin buluşması oluyor. En aciz, en fakir ile en kudretli, en zenginin buluşmasına secde deniyor. İki sonsuzun buluşması. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin bizden istediği tam olarak da buymuş. Evet, yeni başlık atalım. Muharrik. Ne demek muharrik? Şimdi arabayı bazen vitese takmadığında tahrik et diyor. Yani hareket verin diyor. Muharrik ne demek oluyor o zaman? Hareket veren, tahrik eden, hareket verici demek. Sinan, hayatının aydınlanmasını yaşamaya hazır mısın şimdi? Serkan abi, hazır mısın? Şimdi benim anlatacaklarımı çok iyi dinleyin. Çünkü kolay değil. İnsanı doğruya sevk edebilecek bir muharrik lazımdır. Doğru mu? Onu harekete geçiren bir kaynak lazım. Bakıyorsun küçücük yaşta gitar öğreniyor. Niye? Bir muharrik var içinde. Ona karşı bir sevgi ve ilgi var. Doğru mu? Müzisyenler de dikkat edin. Çocuklukta o istek içinden çıkmış, binlerce eğitim almışlardan çok daha profesyonel çalar. Çünkü içindeki muharrik çok kuvvetli. Aşk, iştiyak. Doğru mu? İnsanı doğru şeyleri yapmaya sevk edecek bir muharrik lazım. Onu harekete geçirecek bir kuvvet lazım. İnsan iş yaparken bu şiddetli ihtiyacını hissetmezse muharrik olamaz. Yani o kuvvet içinden çıkmaz. Yıllar yılı Allah Azze ve Celle'ye vasıl olabilmek için aşkı kullanmışlar. Doğru mu? Muhabbetin şiddetlisine ne denilir? Aşk denilir. Çokları Allah Azze ve Celle'ye kavuşmak için aşk ayağıyla gitmiş. Doğru mu? Allah Allah. Neden? Çok kuvvetlidir. Cezbesi çok kuvvetlidir aşkın. Şimdi sevdiğiniz filanca bir eşinizi ilk dönemini hatırlayınız. Doğru mu? Çok ciddi muhabbet eden, mesela bir müzik aletine vardır, bir arabaya vardır, bir eve vardır. Yani aşk duyduğunuz bir şeyi hatırlayınız, öyle mi? Kimisi annesi babasına aynı aşkı duyar. Doğru mu? İçindeki tahrik edici unsur çok kuvvetlidir. Nasıl çekiyor seni? Mesela adamın bebeği oluyor, 24 saat nöbette. Yanından ayrılamam. Ya arkadaş, ona Allah bakıyor, sen ayrıl yanından. Aşk ile tutulmuş, bebek onu cezbeyle çekiyor. Doğru mu? Demek ki yıllarca en kuvvetli muharrik olan aşk yolunu denemişler. Ne için? Allah Azze ve Celle'ye yakınlaşıp onu duymak için. Çünkü aşk kalbe girince vuslat ister. En küçük pencereden girmeye çalışır. Doğru mu? O Türk filmlerinde falan hatırlıyor musunuz? Küçücük bir aşk kıvılcımı gönlünden zuhur edince hiç kimseyi tanımıyor, değil mi? Her şeyi yıkıp geçiyor. Niye? Sevdiğine kavuşacak. Allah Allah. Fuzuli Leyla Mecnun'u ne üstüne yazmış? Aşk, yani aşkın şiddetine bakar mısınız? Ferhat Şirinişi dağları deldi. Yani hangi muharrik bu hareketi ortaya koyduruyor? Aşk, yani nasıl kuvvetli bir şey. Cazibesi de inanılmaz. Şirin nereye? Ferhat oraya. Leyla nereye? Mecnun oraya. Yani aşk gibi bir muharrik var mı? Hicret yolunda Hazreti Ebubekir Efendimiz'i hatırlayın. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a hiçbir şey olmasın diye etrafında pervane oluyor. Bu o şiddetli muhabbet. Cazibesi nasıl yani? Çok kuvvetli yani. İnsan bu muharriki kullandığında aşkı
En küçük pencereden girmeye çalışır ve böylece yakine ulaşır. Yolun meşakkati gözüne gelir mi? Filmlerde var, kazalar geçiriyor, hastalıklar yaşıyor. Geliyor kapıda ölüyor. Ne oldu? Sevdiğimi son bir kez görmek. Doğru mu? Şiddete bakar mısınız? Hiç meşakkat dinliyor mu aşk? Zaten insanın Allah'a aşkı, muhabbeti yetmediğinden bahane sunuyor insan. Yoksa aşk ortada olsa hiçbir şey dinlemez, ezer geçer. Ama bu aşk yolu tehlikelidir. Şefkatte karşılık yoktur. Aşkta karşılık vardır. Ücret ister. Kusura bakmayın, kötü örnek vereceğim. Psikopat yani. Güya aşık olduğundan karşılığını aramıyor, tutuyor ona kıyıyor. Doğru mu? Canına kastediyor. Neden? Ücret istiyor. Karşılığını alamıyor. Güya sevdiğine zarar veriyor. Aşkta tehlike var mı? Var. Niye? Karşılık beklediği için. Şefkatte var mı tehlike? Hiçbir karşılık beklemez. Aşk yolu tehlikelidir. Ücret ister, naz yapar. Naz makamı diye bir makam vardır. Zamanında bir tanesi demiş, Ya Rab şu isteğimi de yapmazsan daha da namaz kılmam sana demiş. Aşkta ne vardır? Naz vardır. Aşk yolunda insan kendisini feda eder ama kendisine bir makam verip o makamı ispatlamak için feda eder. Aşk yolu Lamborghini'yi gözleri kapalı kullanmaya benzer. Çok hızlı gider misin? Gidersin ama bir anda inanılmaz bir şekilde bariyere vurursun. Eskiden çok kullanmışlar aşk yolunu. Anladınız mı? Ama tehlikeli bir yoldur. Aşık maşukunda her şeyini feda eder mi? Feda eder. Etrafında sevdiğini de onun uğruna feda eder mi? Eder. Filmlerde var yine değil mi? Sülalemi bıraktım geldim, işimi bıraktım geldim, mesleğimi bıraktım geldim, sağlığımı bıraktım geldim. Her şeyini öyle feda eder ki bütün dünya onun gözünde yok hükmünde küçülür. Dünya var mı? Yok. Sadece maşukum var diye bütün dünya onun gözünde silinir. İbnül Arabi gibi la mevcuda illahu der. Ondan başka hiçbir mevcut yok der. Tehlikeli midir? Tehlikelidir. Allah Allah. 32. sözde diyor. Diyor ki yani orada anlatıyor Vedud ismine mazhar. Yani bu aşk ile mest olmuş. Mest ne demek? Sarhoş olmuş, kendinden geçmiş. Orada şeriatı muhafaza etmek kolay mıdır? Zordur değil mi? Mizanı tutmak. Öyle diyor Vedud ismine mazhar. Bir kısım evliyalar demiş diyor orada yani. Felek mest, melek mest, yıldızlar mest, gökler mest, bütün canlılar baştan başa mest. Güneş mest, kamer mest, zemin mest, unsurlar mest, nebat mest, ağaçlar mest, beşer mest. Bütün varlıkların zerreleri beraber ve iç içe mesttirler diye. Aşk yolu nasıl bir yolmuş? Çok tehlikeli ama çok keskin mi? Çok keskin. Kuvveti nasıl? Ya zaten müziklere, filmlere bakın anlarsınız yani. Hepsi ne üstüne gidiyor? Ya bir kez yüzünü göreyim öleyim. Yani değil mi? Yani bütün demek muharrik olarak yani harekete geçirme olarak aşk nasıl bir kuvvet? İnanılmaz bir kuvvet. O yüzden yıllarca Allah Azze ve Celle'ye hızlı varabilmek için değil mi? Siz sevdiğinize hızlı gitmek istersiniz. Şimdi 1000 kilometre gitsen bir insan saatte 3 kilometre hızla yürüyor. Yani ömrün gider. Hayır sevdiğime yetişeceğim diye otobüse binsen biraz daha hızlı. Gözün kapalı araba kullansan değil mi? Son gaz. Niye sevdiğime yetişeceğim? Uçağa biniyor. Ya denemedik bir şey bırakmıyor yani. Ne kadar hızlı yetişse onun için o kadar iyi midir? O kadar iyidir. O yüzden aşk yolunu denemişler. Aşk yolu çok hızlı, çok keskindir ama çok tehlikelidir. İşte hani metot olarak Risale-i Nur'un bir farkı var değil mi? Farkı geliyor işte. Risale-i Nur metot olarak farklıdır. Çünkü Risale-i Nur aşktan çok daha keskin. Yani muharrik olarak nasıl? Çok daha keskin, çok daha kuvvetli, çok daha hızlı ve çok daha selametli bir yol bulmuştur. Aciz. Neden 4 meslek esasından biri olduğunu anladınız mı? Hareket edemeyen bir adamın neden hareket edemediğini anladınız mı? Acizliğini hissetmiyor, kuvvet çıkmıyor yani. Risale-i Nur acizlik yoluna Cadde-i Kübra-i Kur'aniye demiştir. Yani Kur'an'ın her meslek ve meşrebi içine alan geniş yolu neymiş biliyor musunuz? Acizliğini hissetmekmiş. Muharrik olarak, harekete geçirme olarak aşktan kuvvetli mi? Kuvvetli. Aşk gibi tehlikeli mi? Hiç tehlikesi yok. Selametli. Kur'an'ın ana caddesi budur. İşte o yüzden başına gelen musibetlerle acizliğini hissettiğin ana bir bakar mısın? Filmlerde bile aynı. Adam dünyayı elek eder. Doğru mu? Büyük bir adamdır. Başına o gelir, şu gelir, bu gelir. Mapusa düşer. Bir anda mapushanesi gelir, seccadeyle namaz kılıyor. Ne oldu? Acizliğini hissetmek o kadar şiddetli bir şey ki hemen Allah'a yaklaştırıyor onu. Allah Allah. Demek ki acizliğin cazibesi aşkın cazibesinin ötesindedir. Çünkü ihtiyaç aşkın önündedir. Susuzluktan ölmesine ramak kalmış bir adam. Aysel, Feride, Ayşe, Fatma diye mi seslenir? Su, su, su diye mi seslenir? İşte orada su demek Allah demek aslında yani. O ihtiyacını hissetmiş ve ihtiyacını verecek tek zatı tanıyor Allah Azze ve Celle'yi. İhtiyaç
Acizlik aşkın çok önünde keskin ve şiddetlidir. Doğru mu? Balığın karnında sıkılmışsın, son nefesin kalmış. Söylediğin şey acizlikten dolayı Allah Azze ve Celle'ye durumunu arz etmek. Yaralar 16 yıl boyunca seni öyle bir sıkmış ki artık son noktaya gelmişsin. Söylediğin şey, eşi de var değil mi Eyüp peygamberin? Eşinin adı değildir. Söylediği şey Allah Azze ve Celle'ye durumunu arz etmektir. Rabbi inneme seni etturru ente erhamur rahimin. Allah Allah. Çok acayip oldu değil mi bakış açınız? Lisan-ı Nur'un bu cihetteki metodoloji farkı da tam oturdu mu kafanızda? Acizlikteki bu büyük kuvvet neyden kaynaklı? Bir ufak mesele daha anlatayım. Madem zor meseleleri anlattım, bu zoru da anlatayım. Cevheri, arızi. Bu iki kavramı duydunuz mu? Cevheri demek öz asıl demek. Cevherden kodlayın olur mu? Hani mücevher, o asıl taş, öyle değil mi? Mücevher diyoruz değil mi? Cevheri ne demekmiş? Öz asıl demekmiş. Arızi ne demek? Gelip geçici şeyler. Arızi. İmitasyon. Mesela benim bedenim arızi mi? Arızi, gelip geçecek. Ruhum cevheri, öz kaynak. Allah'a yaklaşmak için kullandığınız birçok mesela arızidir. Aşk bile. Ama insanın özünde, mayasında olan, Allah'ta olmayıp kendinde olan tek mesele acizliktir. O yüzden acizlik bende cevheridir. Acizlik cevheri olduğundan dolayı güneşin ışık kaynağı gibi değil mi? Güneşi cevheri diyebilir miyiz? Güneşin öz ışık kaynağı gibi inanılmaz bir atom kuvveti çıkıyor içerisinden. Bir şey gelip geçici ise, arızi ise el fenerindeki ışık kuvveti gibidir. Doğru mu? Ama bir şey cevheri ise, kendinden öz kaynaklıysa güneşteki ışık kaynağı gibidir. Acizlik bende öz olduğundan dolayı içinden atom enerjisi çıkıyor. O yüzden aşktan çok daha keskin, herkesi kapsayabilecek çok geniş bir cadde ve selametli bir yoldur acizlik. İnanılmaz bir mesele. Evet. Şimdi biz 23. sözü okuyoruz, hatırlıyorsunuz. 23. söz 2 bahisti, mebhas. Birincisinde imanı anlattı, doğru mu? Şimdi biz o 1. mebhasın 5 bölümü vardı imanı anlatan, bitirdik. 2. mebhas bahisteyiz. Orada da 5 bölümle insanı anlatıyor. Biz kaçıncı nüktedeyiz şu an? 4. nükte. O 4. nükteyi de 2'ye ayırdık. Şu an acizlik bölümünü işliyoruz. Onu da söylemek istedim. Buyurun Ömer, devam edelim. 23. söz, 2. mebhas, 4. nükte. İnsan şu kainat içinde pek nazik ve nazenin bir çocuğa benzer. Koskoca insanı çocuğa benzetiyor ya. Garip değil mi? Bak, insanın çocukluk evresinden bahsetmiyor. İnsan hep çocuk gibi diyor. Yani yaşın 10 olsun, 50 olsun. Senin özün nedir? Çocuk gibi diyor yani. Yani insan hep 1 yaşında çocuk gibi aciz ve çaresizmiş. Aslımız buymuş yani sürekli. Her şeyiyle başkasına muhtaçmış insan. Öyle değil mi? Çok nazik değil miyiz? Mesela bir hayvan ayakkabısını 4 mevsim giyiyor. Ben yazın ayrı, kışın ayrı, evdeki terlik ayrı. Sürekli çorabı değiştir, atleti değiştir. Şimdi ben mi acizim, hayvan mı aciz? Hele bu madde. Bir de bunun manası var. Dışarıda biri bana kötü bir şey söylesin. Günlerce moralim bozulur mu? Bozulur. Bülbüle söyle. Hiç. Aynı altın kafes. Hiç. Keyfini bozmaz. Hiçbir şey fark etmiyor onun için. Şimdi ben mi çocuk gibi acizim? Başka bir mahlukat mı? Ben acizim. Bana bir şey söyle, ben kırılır üzülürüm. Masaya söyle, hiçbir şey yok yani. Demek ki insanın çocukluk evresinden bahsetmiyor. İnsanın aslı böyleymiş. Hep çocuk gibi aciz, çaresiz. Evet. Zaafında büyük bir kuvvet ve aczinde büyük bir kudret vardır. Zaafımda kuvvet, aczimde kudret. Peki farkları ne bunların? Şimdi o an uyguladığın güce kuvvet denir. Potansiyel gücüne de kudret denilir. Şimdi ben gözlüğü kaldırdım. Ne uyguladım? Kuvvet uyguladım. Peki ben sadece gözlüğümü kaldırırım. Ben masayı da kaldırırım. Yani kudretim, potansiyelim bundan daha fazla. Anladınız mı? Şimdi Allah Azze ve Celle dışarıda gezdiğimiz bütün bahçeleri yarattı. Bu kuvveti mi, kudreti mi? Kuvveti. Allah'ın kudretinde cennet bahçelerinde yaratacak güç var. Farkı anladınız mı? Benim zaafımdan kuvvet bana yardıma geliyor. Ama acizliğimden kudret geliyor yardıma. Ne kadar potansiyel varsa bütün kainatı bana musahhar yapacak şekilde geri geliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bakar mısınız? Tek başına koca bir alemle nasıl mücadele etti? Acizliğin sırrından dolayı Allah Azze ve Celle ona kudretiyle istimdat eyledi. Fark oldu mu? Buyurun. Çünkü o zaafın kuvvetiyle ve aczin kudretiyledir ki şu mevcudat ona musahhar olmuş. Şimdi bir gariplik yok mu burada? Zaafın kuvveti, aczin kudreti. Şimdi bir şeyin zıttının içinde olması imkansız, doğru mu?
Bir şey zıttın içinde olur mu? Güneşten karanlık gelir mi? Gelmez. Ateşten soğuk gelir mi? Gelmez ama burada onu diyor. Zayıflıktan kuvvet geldi diyor. Zıttını söylüyor. Acizlikten de kudret geldi diyor. Zıttını söylüyor diyor. Normalde zayıflıktan kuvvet olmaz. Olsa zayıflık gelir. Yoksa zayıf demezlerdi zaten. Zayıfta kuvvet varsa belli ki ona ait değil. Anladınız mı? Bak şimdi. Zayıfta bir kuvvet varsa belli ki ona ait değil. Neyi anlatıyor biliyor musunuz? Çocuğun mahiyetini anlatıyor yani. Mahlukatın içerisindeki en zayıf kim? İnsan. Bütün yavruları ormana bırakın. İlk hangi yavru perişan olur? İnsan yavrusu. Ceylan yavrusu benden çok ayakta durabilir. Aslan yavrusu benden çok ayakta durabilir. Serçe yavrusu benden çok ayakta durabilir. Yani mahlukatın içinde en aciz olan benim. Şimdi normalde herkes güçlüye hizmet eder değil mi? Bütün mahlukat en güçsüz olan bana hizmet ediyor. Bak en güçsüz ben olduğumu anladık değil mi? Aslanla beni ormana bırak. Aslan devam eder, ben giderim. Kartalla beni ormana sal. Kartal devam eder, ben giderim. Ya en aciz ben olduğum kesin. Ama bütün mahlukat bana hizmet ediyor. Güneş benim için dönüyor. Arı benim için soframa bal taşıyor. Yeryüzüne çiçekli harlar seriliyor. Kimin için? Benim için. Sular bana akıyor. Koyun etin üstünü kime veriyor? Bana veriyor yani. Peki nasıl başardın bunu? Hangi kuvvetinle? Belli ki bu saltanat bana ait değil. Çok enteresan. 1 yaşında küçük bir çocuk gördünüz. Emekliyor böyle. Tertemiz, güzel güzel giyinmiş. Başına güzel tokalar takılmış. Elinde güzel bir balon. Ne dersiniz? Ya bunun belli ki şefkatli bir annesi var. Bunu çok güzel süslemiş, bakmış, büyütmüş, beslemiş. Şimdi ben aynı o 1 yaşında çocuk gibiyim. Ama bakıyorsun bütün mevcudat bana hizmet ediyor. Her şey emrime amade. Öyle mi? Peki ne diyeceksiniz? Belli ki bu kuvvet bana ait değil. Belli ki bu saltanat benden değil. Bütün kainatı benim emrime vermiş ya, bunun bir şükrü var. İnsan bu şükrü ancak acizliğini anladığında verebilir. Çok ilginç ya. Bir gün dışarıda böyle AVM'deydi herhalde, bir çocuk hüngür hüngür ağlıyor yani. Çocuğa ne oldu sana diyorum. Çocuk böyle ağlamaktan cevap veremiyor. Şişmiş çocuk. Çocuk yani böyle ne dese yapacağım. O kadar üzüldüm, kıvrandım ki yani. Söyle yavrum yani ne lazım, hani ne istiyorsun? Neyi eksik? Ne dese çocuk orada beni kullanabilecek yani. Ne isterse. Sonradan anladım. Babası biraz hırpalamış. Çocuk da babasından kaçmış böyle. Sonra düşündüm, dedim ki bu çocuk niye beni bu kadar etkiledi? Acizlik adamı etkiler. Samimi acizlik Allah'ı da etkiliyor işte. Beni etkileyip ne istersen iste dedirten kuvvet Allah Azze ve Celle'yi de etkileyip buyur kulum ne istersen iste dedirtiyor, ama o samimi acizlik. Demek ki o şuunatın numunesi bende var mı? Bende var. Allah Allah. İnanılır gibi değil ya. Çok ilginç. Şimdi acizlik konusu içinde başka bölüme geçiyor. Kal, hal, tavır. Abi çok inanılmaz bir ders bu yani. İçinde konulardan konulara geçiyor. Başlayalım mı? Buyurun. Eğer insan zaafını anlayıp Bu cümleyi unutmamanız lazım. Birazdan konuşacağız. Zaafını anlamak. Eğer insan zaafını anlayıp. Cümle neydi? Zaafını anlamak. Bu cümle çok önemli. Bir daha alıp devam edelim. eğer insan zaafını anlayıp kalen, Yani dilim ile, halen, yani halim ile, tavren yani ruhumun takındığı tavır ile dua etse ve aczini bilip istimdad eylese, o teshirin şükrünü eda ile beraber matlubuna öyle muvaffak olur. İfadeyi görüyor musun? Öyle muvaffak olur. Yani o bile şaşırır. Sana öyle bir hediye veririm, sen bile şaşırırsın. Evet. Ve maksatları ona öyle musahhar olur Senin ki amacın, gayen ne? Hepsi senin emrine girer. Evet. iktidarı zatisiyle Yani kendi kuvvetiyle bunları elde etmeye çalışsaydı, onun aşri mişarına muvaffak olamaz. mişar 1/10, öşür 1/10, yani %1'ini bunun elde edemezdi diyor. Ya bu inanılmaz bir mesele ya. İnanılmaz bir mesele. Şimdi biz dua deyince elini aç, dilin dönsün, sipariş listesi gibi biz bunu anlıyoruz. Doğru mu? Burada bambaşka bir duadan bahsediyor. Bambaşka. Acizlik anlaşılmadan dua mümkün değil, kabul olmaz. Bakın beyler, yazın köşeye. Çok iddialı laflar bunlar. Şimdi mesela rivayetlerde geçiyor değil mi? Hastanın diyor duası makbul. Yolcunun duası makbul. İhtiyarın duası makbul. Bu üç zümrenin ortak özelliği ne? Acizlik. Görüyor musun? Yani neden onların duaları makbul? Acizlikten dolayı. Ama o acizliği ne diyor biliyor musun? Kal ile, hal ile, tavır ile. Bak duanın özü buymuş. Bu üçü olmadan dua mümkün değil ya, mümkün değil. Boşuna.
Zaten başta da bir hadis okumuştuk değil mi? Yani kalbinin o işe karışması gerekiyor. Şimdi ama burada üçledik. Kal yani dil, hal bir de tavırla. Allah Allah biz de böyleyiz ha. Şimdi sürekli söylüyoruz biz dualarımız kabul olmuyor diye. Bu üç duayı aynı anda edersen kal, hal, tavır. Ama aynı frekansta olacak, uyumlu olacak. Asla bunlar reddolunmuyor. Mümkün değil. Bu üç duayı aynı anda et. Düşmanların emrinin altına giriyormuş. Çok büyük iddialar bunlar. Bizde de var bu özellik. Biz de böyle bakıyoruz. Şimdi bir dilenci gelse ayak üstüne atmış. Şöyle sigarasını da sarmış yakmış bir tane. Ver oradan bana 10 lira diyor. Verir misin? Vermezsin. Çünkü bunun dilinin söylediğiyle halinin söylediği birbiriyle uyuşmuyor. Sen niye vermiyorsan Allah da o yüzden vermiyor. Dilin diyor ki Allah'ım çok ihtiyacım var. Halin bambaşka söylüyor. Sen az önceki dilenciye vermedin değil mi? Niye vermedin? Çünkü dili ver diyor. Hali tavrı verme diyor. Başka biri olsa şöyle bir çare düşmüş, boynu düşmüş. Anladın ki zayıf, aç. Söylemesine ihtiyaç yoktur. Direkt. Üstündekini çıkarır verir misin? Neden? Kal, hal, tavır üçü birden diyor ki ver diyor. Bu üçü arasında en zayıfı dil, bizim de en çok kullandığımız dil. Nasıl olacak bu? Nasıl olacak bu ya? Ya hiç mi hakikatine inmeyeceğiz bunun ya? Hep kolayına kaç, kolayına kaç. Ya çok şey oluyorum ya. Başına bir iş gelmiş. Rüyanın hakikati vardır, yanlış anlaşılmasın. Çok büyük hakikati de vardır. Direkt rüyaya sarıl. Ya bu şerri şerif ne olacak ya? Senin buradan öğreneceğin hiçbir şey yok mu? Direkt gideyim, bir yer bulayım, okutayım. Yani rukiyenin de hakikati vardır, yanlış anlamayın yani. Yani git %90 kapıyı çal. Sağlıklı değil, saatli değil, samimi de değil yani. Yoksa samimi bir gönül, samimi bir niyetle Fatiha okusa rukiye yerine geçer yani bir suya okusa. Ama nerede o samimiyet? Hani çok zor yani. Şu an bozuldu bunlar biraz yani. Adam şerri şeriften derman bulacağına hemen köşeden bir yer arıyor. Ya şuradan okutayım, buradan rüya göreyim, buradan yorumlatayım. Ne oldu ya? Bak burada diyor ki böyle dua kabul olmaz. Hep kolayına, hep kolayına. Allah istese sana bunları verir zaten. Senin meşakkat ile samimiyetini ispat etmene ve acizlerin içinden çıkmasını istiyor yani. Hiç hoş değil yani sürekli bunlar. Tekrar söyleyeyim bak az önceki örnekteki hissiyat bizde de var. Allah Azze ve Celle'deki şuunat bizde latife olarak var. Sen nasıl dilenci çaresiz mi diye bakıyorsun? Allah da bakıyor. Kulun dilinden çıkanlar bitmiyor zaten, doğru mu? Sipariş listesi gibi. Bitmesin de yani. Ama kalbinden de aynı istekler olsun. Dilin ver derken halin, tavrın verme derse bu hiç samimi olmaz yani. Şimdi çocuğun biri bir gün AVM'ye girmiş. Babasına tutturmuş. Baba bana oyuncak al diye. Ama yıkmış, ortalığı yıkmış. Diliyle oyuncak diyor. Bir yandan çekiyor, bir yandan ortalığı yıkıyor. Babası demiş ki ya ben artık ciğerimi satarım bu çocuğa oyuncak alırım. Gitmiş borç bulmuş oyuncak almış. Neden? Çünkü çocuk hem diliyle istedi, hem haliyle istedi, hem de tavrıyla istedi. Bu çocuk sadece deseydi ki baba bana oyuncak alır mısın? Oğlum bugün durumumuz müsait değil derdi. Oyuncağı da alamazdı. Demek ki bu üçünü birden kullandığında elde edemeyeceğin hiçbir şey yok ya. İnanılır gibi değil. Peki biz hiç ortalığı yıktık mı? Ya Rabbi kurtar beni bu ahir zamanın dehşetli fitnesinden diye. Geceleri böldük mü? Hiç yıktık mı ortalığı bu şekillerde yani? Çatlarcasına dedik mi yani? Allah Allah. Allah'tan iste. İmkansız dediklerinin olduğunu nasıl göreceksin bu şekilde? Formül buymuş yani. Acizliğini anlamakmış. Şimdi bir tane cümleye dikkat edin dedim. Neydi o cümle? Ya zaafını anlamak. Şimdi bu sabahtan beri konuştuğumuz meselede acizliğin kuvveti bence biraz anlaşıldı, doğru mu? Ama diyor ki bu zaafını, acizliğini anlayıp diyor. Zaafını anlamak ne demek yani? Mesela ben nasıl zaafımı anlayabilirim? Mesela söylesem anlaşılır mı? Ya benim de bir zaafım var. Zayıfım, acizim. Oldu mu? Peki şöyle kendimi aciz gibi göstersem olur mu? Ya ben de çok acizim diye. İnanır mısınız bu tavra? Hazreti Ömer mescitte öyle boynuna eğene değnekle doğrultuyormuş. Kalk Müslüman vakarlı olur diye, biliyor musunuz? Yani şimdi söylesen olmuyor. Boynunu büksen olmuyor. Nasıl olacak? Niye olmuyor biliyor musunuz? Çünkü acizlik fıtri bir haldir. Şimdi uyumanı rica etsem hemen uyuyabilir misin? Uyuyamam çünkü fıtri bir haldir. İçimden gelmesi lazım. Hemen ağlamanı rica etsem ağlayabilir misin? Ağlayamam çünkü ağlamak fıtri bir haldir. İçimden gelmesi lazım. Demek ki acizlik fıtri bir hal olduğundan içinden gelmesi lazım. İçten gelmesi için de içini iman ile doldurmak zorundasın. Allah Allah. Demek ki böyle yapmacıklıkta oluyor mu acizliğini anlamak? Olmuyor. Mecbur fıtri olacak. Peki diğer soru geliyor. Şimdi ben acizim deyince aciz olamıyorum değil mi? Aklımda hep dayandığım evim var, arabam var, dayım var, bir şeyim var yani. Aciz olmuyor. O zaman aciz olmanın iki ihtimali var. Bir, az önce ne dedik? İçini dolduracaksın imanla. Yani ilim, tefekkür.
çılgınlar gibi bu meseleleri anlamak için yazacaksın, kelimeler yazacaksın, cümleler yazacaksın, kitaplar bitireceksin. Böyle aklı, kalbi güzel çalışanlara sürekli sorular soracaksın. Acizliğini tefekkür ve ilim yoluyla anlayacaksın. 2. Musibet. Eğer ilim yoluyla anlamazsan öyle dayanamayacağın ve bütün sebepleri koparıp çöpe atabilecek bir musibet sana gelir ki acizliğini bir tamamıyla sana anlatır. Hangisini istersin? Allah senden vazgeçmemişse peygamberlerine anlattığı gibi sana da anlatıp sıkar ve özüne döndürür. Acizliğini hissettirir eğer vazgeçmemişse. Allah senden vazgeçmemişse acizliğini bildirmesinin 2 yolu vardır. 1. Ya derin derin tefekkür ya da büyük büyük musibet. Çok ince değil mi? Bir insanın acizliğinin ne kadar farkına vardığı neyle anlaşılır? Cevap, ne kadar dua ediyorsa öyle anlaşılır. İstiyorsa yani. Ne kadar acizsin, ne kadar talep ediyorsan o kadar acizsin. Şimdi dersin en önemli yanlışlarından birini düzeltmemiz lazım. Bizim acizlik dediğimizde aklımızda canlanan senaryo şuradan bir ney sesi gelsin. Şurada da koyun postunun önüne birisi uzansın. Biraz boyun bükülsün. Oradan acizlik çıksın yani. Bu şekilde hakiki aciz var mıdır? Tabii ki vardır. Ama tam bizi kapsayan acizlik bu değil mi? Bizim için gerçek acizlik bu mesele değil. Şimdi şöyle çok çocuğu olan kim var ya bizde? Ersin, senin kaç çocuk vardı? 3 çocuk var. Allah muhafaza buyursun. İşsiz güçsüz kaldın. Battın iyice. İflasın dibini vurdun. Ev sahibi yarın Ersin seni atıyoruz diyor. Evdeki çocuğun biri okul diyor. En küçük çocuk süt süt diye ağlıyor. Öbür bir çocuk baba bir kuru ekmek yok mu? Çıldıracağım diyor yani. Ve sen bunlara şahit oluyorsun. Aciz olmuş musundur? Aciz olmuşsundur. Ne yaparsın? Bir sürü kapı çalıp iş ararım. Bak, gittin bir kapı çaldın, vermiyorum iş dedi. Bir daha ne yaparsın? Bir kapı daha. O da vermiyor. Ya o kapı açılana kadar ben onu çalar mıyım? Çalarım. Niye? Evde inga süt diye bağıran var. Baba bir kuru ekmek yok mu diye bağıran var. Sizi bu kış günü evden atarım diyen birileri var. Yani aciz adam acizliğini ne kadar hissederse o kadar çok kapı çalan adamdır. Ya adamın eline veriyorsun bir iş. Oğlum bu iş niye olmuyor? Aylar geçti. Ya şunu aradım sordum müsait değilmiş. Ya bu dünyada bu işi yapan sadece bu mu var? Niye başka kapılar çalmıyorsun? Öbürü kapıdan giriyor ya arkadaş hani bir şey yapmaya çalışıyoruz. Ahiretimizi kurtarmaya çalışıyoruz. İşte ödev al, ilim al, misafir ilgilen. Ya bir şey yap yani. Yapılacak bir sürü iş var. Öyle değil mi? Anlatacak sayısız insan var. Ya böyle müstani duruyor yani. Senin o müstani durman var ya şeytanın önde giden özelliği. Müstanilik. Çünkü ne dedik? Gani olan. Gani zengin demek. Gani olan sadece Allah. Vallahül ganiyyu ve entumul fukara. Vallahi tek zengin sensin ve biz fakiriz. Gerçek fakir biziz yani. Şimdi böyle müstani dur. Ya var mı yapacak iş? Ya nasıl yok ya sen acizsin. Sen kapı çalacaksın. Senin böyle herkes etrafında ya lütfen yapar mısın? Lütfen eder misin? Bakın bunlar doğru değil. Biz kabiliyetlerimizi Allah için satacak bir pazar bulmak zorundayız. Ve bu pazar sadece burası değil. O ehli sünnet daire çizgi dediğimiz gıybetlerden, dedikodulardan, başkalarına hasetler, fitneler savurmaktan uzak, sadece kendi mesleğinin muhabbetiyle Allah'a yaklaşmayı düşünen, asıl konunun tabelacılık değil ümmet şuuru olduğunu hisseden her yer güzel bir pazardır. Sen mecbur bu kabiliyetlerini satacak mısın? Satacaksın. Madem satacaksın pazarcı ne yapıyor? Pazar yerine kira bile ödüyor. Aciz olan sensin. Ya arkadaş benim bu kabiliyetlerimi satacak bir cemiyet, bir kapı var mıdır diye kapı kapı gezmesin. Mecbur olan sensin yani. Ama öyle bir müstahni duruyorsun ki o kapıların hepsi yüzüne kapanır senin. Aciz adam koyun postunda ney sesiyle oturan değil, çok fazla kapı çalan adamdır. Bence bu yanılgıyı çok hızlı değiştirmemiz lazım. Anladınız mı? Üstad Hazretleri de gitseydi bir köşede oturup ben acizim deseydi. Ne bu 27 yıl zindanlar, sürgünler yani? Ne zorunuz vardı sizin üstadım da bu kadar insanların imanı için bu kadar kapı çalıp sıkıntı çekmişsiniz? Ya böyle bir iş olabilir mi ya? Musab bin Ümeyr Efendimizin yani haşa ve kella ne zoru vardı da gencecik yaşında Mekke'nin en güzellerinden bir tanesiyken tutuyor da Medine'ye gidiyor. Oradan Uhud Savaşı'nda şehit olacak da üstünü örtecek çaput bulamayacaklar. Esad bin Zürare Efendimizin ne zoru vardı da Medine'den Mekke'ye gelecek de o çadırlarda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la tevafuk edecek. Koskoca Aslan Avcısı Hamza'nın ne zoru vardı da hanımıyla çocuğunu bırakıp Medine'ye hicret etmek zorunda kalacak. Ne zoru vardı? Yahu bugün bir şey anlaşılacaksa sizden iyi bu kainatta hiç kimse anlayamaz. Doğru mu? Bir hakikat varsa ya biz 1000 yıl harcasak sizin bir anınız gibi biz anlayamayız. Siz sahabesiniz ya. Öyle mi? Yani onlar gibi idrakı, fehmi kuvvetli, keskin kainatta kim olabilir? Haşa ve kella ya otursaydınız bir köşeye de acizim deseydiniz. Ya sizin bulamadığınızı biz mi bulacağız? Böyle müstani oturmuş. Ya benim kabiliyetimi Allah'ı razı etmek için satmam lazım. Anlamıyorsunuz bunu yani. Kabiliyetini satacak bir pazar, bir cemiyet bulmak zorundasın arkadaş. Anlatabildim mi demek istediğimi? Güzel bir pazar bulacaksın.
Ya ben bu kabiliyetini nasıl satabilirim Allah için yani? Allah cennet karşılığı aldı zaten bizden bunları. Ayetle beyan ediyor yani. Müstahni duruyorsun da hadi ısrar. Ya bir şeyin ucundan tut. Hadi şunu yap, hani şunu get. Ya senin dilin yorulana kadar anlatacaksın. Ayağın acıyana kadar gideceksin yani. Bunun başka yolu yok ki. 3 günlük dünya, ölüp gideceğiz ya. 60 yıl yaşasan 21.900 gün. 10 yıl yaşasan 3.000 gün ya. Bir şey değil ya. Dünya sonlu. Çok hızlı geçip gidecek. Burası hata. Ben onu düzeltmek istedim. Aciz adam boyun büküp köşede oturan değil. Aciz adam çok kapı çalan adamdır. Anlaşabildik mi acaba burada? Evet. Buyurun devam edelim Ömer. Yalnız bazı vakit lisan-ı hal duasıyla hasıl olan bir matlubunu yanlış olarak kendi iktidarına hamleder. Başarıları halinin duasının neticesinde verilmiştir. Yani çok dertli üniversite sınavına çalışmıştır. Allah da onu büyük bir yere müdür yapmıştır. Hata eder, ben oldum der. Birazdan bunu Karun diyecek zaten. Kainattaki acizliğin sırrını konuştuk ya, her şeyi emrine hizmetkar eder diye. Onun örneklerini gösterecek şimdi. Çok şaşıracağınız örnekler. Bazı ayetleri okuyacağız. Tavuk ayeti. Ayet delil demek değil mi? O da bir delil. Allah'ın var ve bir olduğuna. Aslan ayeti. Onları okuyacağız. Buyurun. Mesela tavuğun yavrusunun zaafındaki kuvvet tavuğu arslana saldırtır. Aslana saldıran tavuğu ben görmedim ama kobraya saldıranı gördüm. Siz gördünüz mü? Hani korkardı bu? Kış deyince kaçıyordu bu tavuk. Nasıl oluyor da kobraya saldırıyor? Kobraya da saldırır, aslana da saldırır, dinozora da saldırır. Normalde korkaklıkta nam salmış tavuk. Bir garip değil mi yani? Elinden bunlar gelmez. Ama acizlikten gelen bir sır ile mümkün mü bu? Mümkün değil mi? Neyi için? Civcivi için. Aslana da kobraya da kafa tutuyor mu? Tutuyor. O civciv bu kuvveti, yani annesini aslana saldırtacak kuvveti hangi sır ile elde etmiş? Acizlik sırrı. Bak ilginç bir şey söyleyeyim. Bizim Ahmet burada mı? Yörük Ahmet. Bak onun da çiftliği var. O civciv az büyüdü mü anası kafasına vurup önündeki lokmayı alıyor değil mi? Bak şimdi. Ahmet'in çiftlik dolu. Koyunu, kuzusu, tavuğu, kazı her şey var. Ya ne oldu az önce canını veriyordun, aslana saldırıyordun? Neden büyüyünce bunu kafasına vurup yemin almaya başladın? Bir şeyi ispat etmek için bunu yapıyor. Saldıran ben değilim. Saldırtan başkası. Anladınız mı olayı? Acizlikteki kuvvet ile civciv başkasının kuvvetini kendi hesabına kullanır. Kimin? Allah. Bu delil buymuş. Çok ilginç değil mi? Buyurun. Bak, buyurun derken şey geldi aklıma. Bir anız yangını vardı, hatırladınız mı? Tahılları biçiyorlar ya. O anızı yakıyorlar. Bir tane kuş bakıyor, yavruları orada. Kendisi istese uçup kaçar mı? Kaçar ama kaçmıyor. Şöyle kanatlarını geriyor, yavrularıyla birlikte yanıyor. Bugün kim için diri diri yanar? Mümkün değil. Peki bir kuşu, anne kuşu kaçma imkanı varken kaçırtmayıp yavruları için yandıran neyin kuvveti? Acizliği. Allah Allah. O zaman İbrahim peygamberi ateşin nasıl yakmadığının sırrını da bir cihette anladık değil mi? Berden ve selame. İnanılır gibi değil. Buyurun. Yeni dünyaya gelen arslanın yavrusu o canavar ve aç arslanı kendine musahhar edip onu aç bırakıp kendi tok oluyor. İşte cayı dikkat, zaaftaki bir kuvvet ve şayanı temaşa bir cilve-i rahmet. Yiğit sen bir aslanın elindeki eti almayı dener misin? Mümkün mü? Mümkün değil. Ama küçücük yavru alıyor. Almayı da bırak. Kendi tok oluyor. Koca canavar aç kalıyor. Bak canavar diyor yani koca aslana. Öyle değil mi? Çünkü mümkün değil yani. Onun avıyla arasına girmek mümkün değil. Peki küçücük yavru aslan bunu neyle yapıyor? Bileğinin gücü? Yok. Alnının teri? Yok. Demek acizlikte bir formül var. Bu cümleyi bizim iyi hatırlamamız lazım. Formül işi bu. Acizlikte bu formül var. O sırrı çözen civciv annesini aslana saldırtıyor. O sırrı çözen küçücük yavru canavarın ağzındaki lokmayı alıyor. Bak mümkün değil normalde alabilmen ama o alıyor. Bu formül ile herkes düşmanlarını kendisine yardımcı bile yapabilir. Hazreti Musa koca deniz yarılmış. Buyur sana yol olsun demiş. Yunus peygamberi yutmaya çalışan balık ona denizaltı olmuş. Buyur karaya çık demiş. Bak inanılır gibi değil. Ya bu acizlik o kadar anormal bir sır ki. Düşmandan kurtulmuyorsun. Düşmanını kendine hizmetkar yapıyorsun. Nasıl bir olay? Aradan yıllar geçti, Mekke fethedildi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kılıç sallayanların birçoğu ne oldu? Lebbeyk ya Resulallah dedi. Müslüman oldu. Ve savaşlarda can verdi. Şehit oldular. Nasıl oluyor? Birkaç zaman önce seni öldürüp şehit etmeye çalışıyorlardı. Nasıl oldu da musahhar oldular? Acizlikteki kuvvet. İnanılır gibi değil ya. Formülü iyi anlamak lazım. Kendini ne kadar aciz bilirsen Allah o kadar devrede.
Dua ederken ya benim bir de dayı vardı dediğin anda Allah o kadar devre dışı. Tertemiz istiyor. Sebeplersiz. Saf. Öyle istiyor yani. Bu adetullah'tır. Çarklar böyle çalışır. Normalde acizlik başımın belası değil mi? Küçücük mikrop geldi. Covid dediğimiz. Avuç için doldurmuyor. Bütün dünya çaresiz. Tıp çaresiz. Ya koca koca profesörler nasıl çaresiz olur? Hepsi çaresiz kaldı yani. Bak bu formül aciz adamı kuvvetli yapar, fakir adamı zengin yapar. Çok enteresan ya. Acizi kuvvetli yapıyor, fakiri de zengin yapıyor ya. O zaman bak şurada çok ilginç ya. Acizlik rahmet kapısını açan bir anahtardır. Yani hazine anahtarı mı? Evet. Bu hazine anahtarı tek başına bir işe yarar mı? Hiçbir işe yaramaz. Acizlik tek başına bir işe yarar mı? Yaramaz. Yani acizsin, anahtar var. Buyur. Hazineyi bulamadın, perişan olursun. Dünyan var ya, yıkılır, perişan olur, mahvolursun. 1000 kere ölmek istersin bir gün içinde. Bakın tekrar hatırlatayım. Acizlik normalde başa bela. Anahtar. Anahtar var mı? Var. Bir de kesin var. Özüm aciz. Onu tam çalıştıracak. Kunuz-u mahfiyi bulamadın. Değil mi? Miftah var. Hazine yok. Kunuz-u mahfi yok. Gizli hazine yok. Kaldın mı acizliğinle baş başa? Ne olursun biliyor musun? Anan ağlar, perişan olursun. Yıkılırsın. Kahrolursun. O zaman aciz kişi bu formülü kullanmak için nereye ağlayacağını keşfetmek zorunda. Allah Allah. Bir bebek gece inga dedi mi bütün emirleri yerine getiriliyor mu? Getiriliyor. Neden? Nereye ağlayacağını keşfetmiş. Keşfettiği için hep aynı sazı çalar durur. İnga, inga, inga. Ne istiyorsun? Park mı? İnga. Yemek mi? İnga. Süt mü? İnga. Altını mı kirlettin? İnga. Yani bir inga ile aynı sazı çalıp her isteklerini yaptırıyor mu? Yaptırıyor. Peki o bebek ağlasa ama ağlayacağı makamı keşfedemese ne olur? Çatlar ölür o bebek. Doğru mu? İşte formül bu. Ne kadar acizsen Allah o kadar devrede. Ama nereye ağlayacağını bilmek zorundasın. Kumanda burada. Araba kumandası gibi değil mi? Küçücük bir şey, bir işe yaramıyor. Ama hangi arabayı açtığını bulduğun anda sena 300 hıza çıkarıyor. Doğru mu? Acizlik böyle bir formül. Çok iyi anlamak lazım. Koskocaman tank var önümde. Ne yapsam durdurabilirim? Hiçbir şey. Onun önüne atsan ezer geçer seni ama içine girsen, formülünü biliyorsan bir düğmeye basar, durdurursun. Kocaman bir yük var. Ton ton. Kaldırabilir misin? Mümkün değil. Ama kepçenin gücünü kendi hesabına kullanırsan. Doğru mu? Formülü buldum. 2 tane tuş. Senin için mümkün olmayan ağırlıklar çocuk oyuncağı gibi havaya kalkar mı? Kalkar. Bir ara Kurban Bayramı vardı. Böyle tonluk bir dana. Bir adam geldi 1,5 boyu. Ya bu adam bu tonluk danayı nasıl kaldıracak? Formülünü bildiği için calaskarla böyle oyuncak etti danayı. Ne yaptı? Onun gücünü kendi namına kullandığı için istediği ağırlıkları kaldırdı. Acizlik her ağırlığı kaldırır mı? Hepsini mi? Hepsini kaldırır. Bizim yaratılışımızda bile acizliğin sırrı var da işte neyse başka mesele. Bizim yaratılmamız bile acizliğin duası. Zaman mekan yok ki onda. Bizde zaman mekan var. Biz geçmişte nasıl olmuş diye düşünüyoruz ama zamanın mekanın olmadığı bir buğutta seni neden yarattı? Acizliğin dua olduğu, mustar dua olduğu da yarattı seni. Bu acizliğin yapamayacağı hiçbir şey yok. Allah Azze ve Celle'ye Allah Allah kullarını yaratmasına bile bir vesile oluyor acizlik. İnanılmaz bir dua bu. Yani bunun önünde durabilecek hiçbir güç yok. Evet. Okumaya devam edelim. Bu bölümde bebek bölümü. Benim taleplerim var. Var mı Cemal taleplerin? Yeni bir inşaat mı? Evet abi. Evet abi. Hiç yani müteahhit de hiç şaşmıyor. Talep tek. Şimdi bu taleplerin, matlupların her birisine ulaşmanın formülünü veriyor. Buyurun. Nasıl ki nazdar bir çocuk... Nazdar bir dakika nazdar ne demek? Nazlı aslında o demek değil. Ağlamış vermişsin, ağlamış vermişsin formülü bulmuş demek. Anladın mı? O yüzden nazlı. Yani neden naz yapıyor? Naz yapacağı yeri bulduğundan naz yapıyor. Nazdar bu demek. Anladınız mı? Ağlamış vermişsin, ağlamış vermişsin formülü bulmuş mu? Bulmuş. Buna ne deniyor? Nazdar. Baştan alalım Ömer. Nasıl ki nazdar bir çocuk ağlamasıyla... Ağlaması hal. Ya istemesiyle... İstemesi kal. Ya hazin haliyle... Hazin hali tavır. Evet. Matluplarına öyle muvaffak olur ve öyle kaviler ona musahhar olurlar ki... Öyle kavi dediği kim emrine hizmet eden? Annesi babası. Normalde bebeğin gücü yeter mi anne babaya? Yetmez ama acizliğiyle emrinin altına alıyor. Evet. O matluplardan 1000'den birisine 1000 defa kuvvetçiyle yetişemez. Demek zaaf ve acz onun hakkında şefkat ve himayeti tahrik ettikleri için, Tahrik harekete geçirdiği için küçük parmağıyla kahramanları kendine musahhar eder. kimde o kahramanlar?
Anne ve baba küçücük. Gece bir ağlamaya başlıyor. Az önce konuştuk ama tekrar edeyim. Çok önemli mesele. Aynı sazı çalıyor. İnga, 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 inga. Asker ediyor mu anne babayı? Emrine amade. Biz bir gün bir derse eve gittik. İçeri yanıyor sıcacık. Ya klimayı açsana dedim. Olmaz dedi. Bebek var dedi. O bebeğin evin iklim koşullarını istediği hale getirmeye normalde gücü yeter mi? Yetmez. Ya çok ses yapmasanız olur mu? Evde bebek var. Normalde o bebeğin o kadar adamı susturmaya gücü yeter mi? Yetmez. Ama kocaman kahramanları etrafında pervane gibi gezdirten sır acizlik. İnanılır gibi değil ya. Yani evin içindeki en aciz sensin ama koca kainata sultan olmuşsun. Peki bunlar nasıl yapıyor? Pazusuyla mı yapıyor? Pazusu yok. Ayakta durmaz. Ayakta dursa altına kaçır, raf edersin yani. Anahtar küçük ama koca kapıyı açıyor ya. Bebek de acizliğiyle evdeki herkesi emri amade ediyor. Şurayı tekrar hatırlatmam lazım. Bebeğin masanın üstündeki suya ihtiyacı var. Doğru mu? Doğru. Ulaşabiliyor mu? Ne yapsa ulaşamıyor. Bebek aciz olduğunu anladı mı? Anladı. Şimdi sırada B planı var. B planına geçiyor. Bebek B planına geçer. Acizliğini işitecek bir merhamet sahibine ağlar ve onları tahrik eder. Yani annesine ve babasına. Neden? Çünkü kendisinin eli yetişmediğini anlar ve onların elinin yetişeceğini bilir. Eli yetişeni harekete geçirmek için ağlaması gerektiğini de bilir. İşte formül bu. Nasıl formül? Şimdi benim bu anlattığımı her gün yaşıyor musunuz? Emre, evde yaşıyor musun? Yaşıyorsun. Senin çocuk inga deyip şöyle gözüyle bakması yetmiyor mu? Yetiyor. Çocuk inga deyip koltukla kavga etse koltuğu yerinden kaldırıyor musun? Kaldırıyorsun. İnga deyip dolabı gösterse, yani evinizde bunlar oluyor mu? Oluyor ya. Sabahın 4'ünde mama diye ağlar mı çocuk ya? Mama. Ne mama? Yani ne varsa sereceksin önüne ve o beğendiğini yiyecek. Doğru mu? Böyle bir hizmeti hayatınızda birine sundunuz mu? Yani bir misafiriniz geldi, her şeyi sundunuz, beğendiğinizi yiyin lütfen. Hayır, misafir bulduğunu yer. Atasözümüz var. Ama bebek bulduğunu yemiyor. Bütün mutfağı indiriyorsun. Öyle bir inga diyor ki yani. Herhalde bir ay önce işte atıyorum bir mısır vardı, onu mu canı çekti diye gecenin köründe mısır arıyorsun. Nereden buldu bu kuvveti? 1. Acizliğini keşfetti. Yetiyor mu? 2. Çok önemli değil mi? 2. Ağlayacağı yeri keşfetti. Nasıl sır ya, nasıl sır ya? Ağladığını görüp sana merhamet eden yoksa tek başına ağlamak seni ancak çıldırtır ya. 1. Acizliğini keşfedeceksin. 2. Ağlayacağın yeri bileceksin. Merhum Sungur abi anlatıyor da Üstad ne demiş biliyor musunuz? Demiş ki bu Risale-i Nurlar keramet değildir. Ben 23. sözde ağlayan aciz çocuğum demiş. Anladınız mı? Yani Allah Azze ve Celle neden bu ikramı veriyor? Ağlayınca bu hakikatler açılıyor diyor yani. İnanılır gibi değil. Bu cihetle baktığınızda şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ibadetleri tarifsiz. Sabahlara kadar namaz kılması tartışmasız, tarifsiz meseleler. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın deseler yani en büyük özelliği bu muydu? Hayır, bu değildi. En büyük özelliği hücrelerine, iliklerine kadar aciz olduğunu ve Allah Azze ve Celle'ye muhtaç olduğunu en iyi anlayan kul olmasıydı. İnanılmaz bir makam ya. İnanılmaz. Buyurun. Böyle bir çocuk o şefkati inkar etmek ve o himayeti itham etmek suretiyle ahmakane bir gururla Az önceki çocuk anne baba bakıyordu değil mi? Besliyordu, büyütüyordu. Şimdi çocuk gurur yapacak. Anlıyor musunuz olayı? Senaryo değişti. Çocuk birazdan eve girecek. Ya ben kendi gücümle, kuvvetimle yapıyorum demeye başlayacak. Bir daha alır mısın Ömer? Şimdi böyle bir çocuk o şefkati inkar etmek ve o himayeti itham etmek suretiyle ahmakane bir gururla ben kuvvetimle bunları teshir ediyorum dese elbette bir tokat yiyecektir. Olayı anladınız mı? Çocuk birazdan kabadayılık yapacak ama teshir diye bir kelime kullandı. Normalde bir şeye fiziksel müdahale edersen buna tesir denir. Bir şeye o manyetik mıknatıslar gibi dokunmadan himaye edersen, kullanabilirsen ona da teshir denir. Sihir oradan geliyor zaten. Teshir. Anladınız mı? Fiziksel dokunuş varsa tesir. Fiziksel dokunuş yoksa teshir. Sihir de oradan geliyor. Teshir ediyorum dediği ne biliyor musunuz? Ya çocuk güneşe mi dokunacak, buluta mı dokunacak, aya mı dokunacak? Bunların hiçbirisine dokunamıyor ama hepsi etrafında pervane. O yüzden Üstad burada tesir değil de tesir kelimesini seçip kullanmış. Yani şu kelime seçimleri gerçekten insana hayran bırakıyor. Şimdi çocuk bu sefer olayı anne babasından bilmiyor. Düşün, şurada içeriden kabadayı bir çocuk geldi. Elinde de tesbih. 2 yaşında bir çocuk, altı bez bağlı. Var mı bana yan bakan diye bağırdı. Ne yaparsınız? Gülersiniz. Çünkü çocuğa yakışan kabadayılık değildir. Çocuğa kabadayılık yakışmayacağını bildiğinden dolayı gülersin. Çocuğa yakışan hal ağlamaktır, kabadayılık değil. Onu bildiğinden dolayı da ya ne diyor bu çocuk deyip gülüp
geçersin. İşte insanın aslında acizlik olduğundan insana yakışan hal gurur değildir. İnsanın gururlu halini melekler ve ehli hakikat temaşa ettiğinde maskara gözüyle bakıyorlar insana. Affedersiniz, midesinde karnında pislik taşıyan, öyle değil miyiz yani? Şimdi kusura bakmayın, çok güzel bir gömlek giymişsin ama altında mideni taşıyorsun. Yani bu kadar mı aciz olur bir insan yani? Bu kadar mı aciz olur bir damlasından? Ya şimdi bu kadar aciz bir insana gurur, onur, bunlar yakışmadığından ehli hakikat bu hali gördüğünde ne yapıyor biliyor musunuz? Maskara oluyorsun. Meleklerin aleminde, ehli hakikatin yanında maskara oluyorsun. Çocuk ağlasa herkes normal karşılar. Yakışan o. Ama çocuk kabadayılık yaptığında o yakışmıyor. Biz de o dersin başını hatırlayın. Biz bu alemde çocuk gibi aciz, çaresiziz. Bize onur gurur yakışmıyor. Bize hep Allah'a sığınmak yakışıyor yani. Ama çocuk ne zaman acizliğini bilir? Çocuk olduğunu bilirse. Ya ah bir anlayabilsek. Bu çocuk bir de içeride güldük ettik, ayak üstüne attı. Ben kudretimle size idare ediyorum deyip bize emirler yağdırmaya devam etti. Başta gülmüştük ama şimdi tokatlarız artık. Doğru mu? Senin gururun devam edince neden şefkat tokadı yediğini anladın mı? Kim acizliğini unutup gururlanırsa bunun karşılığı musibet gelip tokatlanacaktır. Bir gün biri öyle diyor. Diyor ki insana diyor ben namazı yakıştıramıyorum diyor yani. İnsan onurludur, eğilmez diyor. Başkasının ayak bastığı yere secde edilir mi? Bak şimdi yani. İnsan dediği insanın içindeki şeytanı keşfetmiş. Öyle mi? Ben boyun eğmem, ben dik dururum ya, benim gibi aciz. Bana secdeden daha çok yakışan ne var yani? İnsanın zatında onur mu var, gurur mu var? Bizim zatımızda aciz, fakr var. Başka bir şey yok yani. Bir damla sudan yaratılmışız. Bizim özümüz acizlik, fakirlik, zayıflık, çaresizlik, hamuru çamuru bu insanın. Şimdi bir yoğun bakıma giriyorsun, içeride makineye bağlı insanlar. Bir hafta önce ne yapıyordunuz? İspanya'da tatildeydik. Öyle mi? Sörf yapıyorduk. Filanca bir yerde çocuklarla geziyorduk. Doğru mu? Bu kadar mı aciz olur insan ya? Kafayı çevirmeye gelmiyor. Hemen düşüyoruz. Hiç kibirlenecek halimiz yok. Hiç kibirlenecek halimiz yok. Allah Allah. İnsanın şerefi o onurdan gururdan değil. Allah için yaptığı vazifeden gelir yani. O vazife de kulluktur. Yani biz kainatta baktığımızda bir sultanlık yaşıyoruz. Ama bizim sultanlığımız kulluğumuzun içinde ve o sultana en çok yakışan hal de secde halidir yani. Devam edelim mi? Şimdi Karun bölümüne geçiyoruz. İşte insan dahi Halık'ının rahmetini inkar ve hikmetini itham edecek bir tarzda küfran-ı nimet suretinde Karun gibi inneme utituhu ala ilm, yani ben kendi ilmimle, kendi iktidarımla kazandım dese elbette sille-i azaba kendini müstahak eder. Sille-i azap. Karun'la Hazreti Musa muasır. Aynı asırdalar. Karun gariban bir adam. Rivayette şey geçiyor yani Musa peygamberi arkadaş da olmuş diye. Zaten Tevrat'ı çok iyi biliyor, ezberlemiş. Herhalde arkadaş olmuş ki ezberlemiş diye anlıyoruz yani. Ardından defalarca Musa peygambere gidiyor Karun. Bana diyor zenginlik için dua ver diyor. Bu halden sıkıldım diyor. Musa peygamber birkaç kez anlatmaya çalışsa da bakıyor ikna olmuyor. Israr üzerine artık dua ediyor. Allah Azze ve Celle Karun'a mülk veriyor. Daha sonra Musa peygamber zekat memurlarını gönderiyor değil mi? Zekat, namaz, oruç bunlar. Yani her dinde var değil mi yani? Zaten din dediğimiz İslam aslında. Hepsi İslam olmuş oluyor din bir tane de. Yani o dönemlerde de var değil mi? Namazı, orucu, zekatı. Musa peygamber de zekat memurlarını gönderince zekat memurlarının zekat istemesine karşılık bunu söylüyor. İnnemâ utîtuhu alâ ilm. Utîtuhu. Hani biz bilyede ütmek deriz ya. Ben bunu üttüm. Utîtuhu. Bunları ben üttüm. Ben aldım. Neyle? Alâ ilm. Kendi ilmimle. Zekat memurlarına söylüyor bunu yani. İş vermeye geldiğinde Karun'u bitiren duyguyu söylüyor. Ben bunu kendi ilmimle kazandım. Devamı neydi? Karun'u da malını, mülkünü de yerin dibine batırıyor Allah. 2000 deve hazinelerinin anahtarı sadece. Çekiyor. 2000 deve. Böyle hazineyi de adamı da yerin dibine batırıyor. Sille-i azapın kastını anladınız mı? Gelmeye başladı mı o kapıyı hiçbir kuvvet kapatamaz demek. Biz Allah'ın mehil vermesini yani zaman vermesini bir türlü çözemedik. Senin yiyeceğin tokadın zamanı uzarsa şiddeti çok korkunç demektir. Zamanı bu ölçüye gelirse buna da sille-i azap denir. Kapı açıldı mı her gelen vurmaya başlar artık sana ve tarifsiz bir noktaya gelirsin. Şimdi bizdeki bu başarı hikayeleri var ya, bunlar Karun'dan kalma damarlar. Bunu anlamamız lazım. Bugün hangi videoyu açsam başarılı bir adam, kendinize inanın. Ya kendime niye inanayım? Bana Allah verdi. Benden daha iyisi var. Ben biliyorum benim kadar vermemiş. Doğru mu? Benden daha çok çalışanı var. O hiç bu işlere girmemiş. Doğru mu? Ya bak çok garip denklemler bunlar. Senden daha iyisi var. Ona hiç vermemiş. Hepinizden daha iyisi var. Bu işlere hiç girmemiş. Gençler kendinize güvenin. Ya hep bu, ya çok gülüyorum bu laflara ya. Önce
Kendinize inanacaksınız. Ya öbürleri kime inanıyor? Puta mı inanıyor? Onlar da kendine inanıyor. Neden onlara gariban gariban kaldı da bir sana zengin? Kendini her sabah aynı inançla uyanır. Ya böyle laflar mı olur ya? Bunlar Karun'dan kalma damarlar. Bak biraz gıdıklayın böyle birilerini. Ben kazandım. Dişimle tırnağımla kazandım. Dişinle tırnağını neyle kazandın? Kaç boğaz doyuruyorum? Seni kim doyuruyor? Alnımın teri, bileğimin gücü gençler. Bileğinize böyle yani saçmalık ya. Böyle başarı hikayeleri herhalde buna kişisel gelişim mi diyorlar artık bilemiyorum da böyle bir şeylerin altında Allah Azze ve Celle benden bil diyor. Yoksa Karun yaparım seni diyor. Sille-i azapla perişan hale gelirsin. Dünyada da ahirette de diyor. Başkaları da hayır o başarıyı kendinden bil diyor. Bir ufak yeri benim tekrar anlatmam lazım. Bir insan için en zirve yer, âlâ-i ilîn dediğimiz yer ubudiyettir, kulluk. Bir insan için en dip yer, esfel-i safilin dediğimiz normalde küfür gibi gelir bize. Ama küfür değil, enaniyettir. Çünkü küfür de enaniyetin bir şubesidir. Yani en üst makam kulluk, en alt makam enaniyet. Neden? Bir şeyi kendinden bildikten sonra sen onun ilahı olursun ve hayatta Allah için kullanmazsın. Bak zekat vermeyenler niye vermiyor biliyor musun? Benim dediğim bitti. Ya işte Ali Bey bu yıl zekatını versene sen de hani hesaplayalım birlikte verelim. Ya bakayım da kalırsa. Niye öyle diyor? Ben benim zekatımı Allah'a niye vereyim? Ali Bey bak şu gençlik zamanınızda dipdirisiniz. İlim öğrenin. Namazlarınızı daha çok kılın. Allah için koşturun. O kadar hakikat dinleyecek insan var. Ya vaktim yok benim ya. Bak gerçekten bunu Twitter cümlesi gibi düşünmeyin. Vakit gerçekten senin değil. Vakti bana kullan diye yaratan bizzat Allah. Ama onu bile sahiplenmiş. Dehrin sahibi benim demiyor mu hadiste? Dehir dediğin zamandır demiyor mu? Ya zaman Allah Azze ve Celle'nin kendisinin. Ya vaktim olursa ben bir ara okurum bunları. Sen niçin yaratıldın dünyada? Yani benim dedin mi? Çocuk benim, sağlık benim, gençlik benim. Sen bu gençliği alır tatilden tatile gezdirirsin. Böyle 6 ayda bir de denk gelince yolda bir tane video izlersin. Kabiliyetini Allah'a satmak zorundasın. Ama bunu benim dediğin anda bu Karun damarı. Mümkün değil yapamazsın. Ne diyeceksin? Lehül mülk. Yani bu kul senin. Ve ya Rab sen bu kuldan ne istiyorsun diye adamın çıldırması lazım. Yani benden beklentin nedir? Doğru mu? Bu kabiliyetlerimi ne şekilde sana satmam lazım, ne şekilde sunmam lazım diye çıldırman lazım. Bu da işte ubudiyettir. Bu hayat benim bakayım vakit kalırsa dediğin enaniyettir. Karunluk damarıdır. Ya Rab sen ne istiyorsan gece mi böleyim, gündüz mü böleyim? Yani ne istiyorsan olsun demek bu da ubudiyetin bir zirvesidir. Karunluk damarı hortladı mı sen bittin. Bizdeki karunluk damarı böyle yani. Allah Azze ve Celle ikram etmeseydi bizim neyimiz olurdu? Harun gibi konuşuyoruz, Karun gibi yaşıyoruz. Masada otur sahabe anlat duygulanır. Öyle maalesef ben öyle boş masalara da oturdum Allah affetsin. Anlatıyorsun gözyaşları içerisinde. Haydi yapalım diyorsun 3 gün sonra telefon açmıyor. Ya böyle bir samimiyetsizlik olur mu yani? İnsan delikanlı olur. Neyse ne olacaksın yani? Allah Allah çok enteresan mesele. Konuşurken Harun gibi davranırken Karun gibi davranıyoruz. Bir insan başarıyı kendisinden bildiği anda gayretullah'a dokunur. Bugün olmazsa yarın sille-i azap mutlaka ama mutlaka gelir. Şimdi biz bir müzeye gittik Rusya'da, St. Petersburg'da. Da Vinci'nin 8 veya 15 bilmiyorum tablosundan 2 tanesi orada. Orada rehberler var. Soruyoruz işte tablo ne kadar diyoruz. Mesela ne rakam gelir aklınıza? Bir tablo ne kadar olabilir? Böyle yüksek bir şey söyleseniz. 1 milyon dolar, 15 milyon dolar. Tablo 5 milyar dolar diyor ya da 10 milyar dolar diyor diğerisine. Milyar dolar. Yani 5 milyar 10 milyar dolar diyor tablo. Bu şu kadar bir tablo Da Vinci. İnanılmaz bir şey değil mi? Şimdi bak bir tablo sanatsal değeri var. Kıymetine bak yani. Şimdi sen bu tabloyu alıp bir yere götürsen ben çizdim diye assan. Ne yaparlar sana? Bak adamın imzası 5 milyar dolar. Seni öldürürler. Yani sen ressamın tablosuna hayır Da Vinci'nin değil benim dediğin anda ya bu dünya senin yüzüne tüküre tüküre havuza çevirir etrafını. Doğru mu? Ya sen tabloya benim deyince başına bu geliyorsa bu hayat nasıl benim diyebiliyorsun Allah'ın hayatına? Bu hayat Allah'ın, bu ağız Allah'ın, bu dil Allah'ın, bu saç Allah'ın, bu ayak Allah'ın. Evindeki çocuk Allah'ın, bindiğin araç Allah'ın. Sen buna benim dedikten sonra sen nasıl baş edeceksin bununla? Bir tane resmi evine assan ne Da Vinci'si canım? Silgiyle de sildim bak benim bu tablo desen. Perişan ederler seni, rezil rüsva ederler. Adam bir tabloyu vermiyor. Sen Allah'ın olup da çalmadığın hiçbir şey bırakmıyorsun. Sağlık da senin değil arkadaş. Hele şu gayesiz sağlığına dikkat edenler var ya. Kusura bakmayın şey olmuyor değil mi ya? Tribe sokuyor beni ya. Yani bir amacın olmadıktan sonra bir gün ya da 100 yıl yaşamanın ne anlamı var senin yani? Zaten dünya sıkıntılı bir yer, acizsin. Yani böyle buna şöyle dikkat edeceğim, buna tam edelim. Edelim ya. Ama bir amaca matufsa edelim.
Yani bu ömür Allah yolunda daha güzel kullanılmaya adaysa edelim. Yoksa bir amacı olmayan şeyin amacı kendisi olamaz ki. Ya sağlığı kendimiz alırız, hayatı alırız, saçımızı başımıza alırız, kariyerimizi alırız, paramızı pulumuzu. Sen Karun'dan başka bir şey olamazsın dostum. Seni de kalanı da yerin dibine batırması da mukadder olur. Demek ki Allah Azze ve Celle bazen bizim nefsimiz bunu kabul etmiyor ama vermemesi sevdiğinden. Bundan Karun çıkacak, ben buna vermeyeyim diyor. Doğru mu? Çünkü bizim motor bu kasayı kaldırmıyor. Öyle mi? Şimdi sizin etrafınızda çok sevdiğiniz birisi var, kokain bağımlısı olmuş. O bağımlılar çılgın gibi para arar değil mi? Para bulayım da gideyim alayım diye. Ne evde yüzük bırakır ne kulakta küpe bırakır. Doğru mudur? Böyle çok sevdiğiniz birisi var, kokain bağımlısı olmuş evlerden bırak, Allah muhafaza. Yanınıza geldi, sizden para istiyor. Verir misiniz Sinan? Vermezsin. Neden? Çünkü versen daha bağımlı olacak. Allah niye vermiyor? Daha çok dünya bağımlısı olma diye. Öyle mi? Ya demek ki ekseriyetle dünyada vermemesi rahmetinden, ama nefsimiz bunu kabul eder mi? Tabii ki de kabul etmez. Şimdi yine bu Karun meselesini biraz deşmek istiyorum. Yorulmadınız inşallah değil mi? Çok önemli bir konu bu. Ayette diyor ki Enfal'de mimma razaknahum yunfikun. Yani verdiklerimizden yunfikun, infak ederler diyor. Rızık olarak verdiklerimizden infak ederler diyor. Şimdi bak, bir kelime dikkatinizi çekti mi? Verdiklerimizden. Yani kazandıklarından dese tamam. Ya haşa ve kella, ya Rab ben çalışmadım mı günde 8 saat 10 saat? Bu ticareti ben yapmadım mı ya Rab? Yapmadın. Sadece fiili dua ettin. Ayet nasıl? Ayet diyor ki verdiklerimizden infak ederler diyor. Şimdi senin verdiğini anladıktan sonra ya Rab başka bir ayette de diyor ki serra ve darra. Darlıkta da bollukta da infak ederler. İnsan demek ki kendisinden bildiğinde varlıkta da darlıkta da vermiyor. Ama Allah'ın olduğunu bilince varlıkta da darlıkta da infak ediyor ya. Olay inanılır gibi değil. Hep bu hataya düşüyoruz işte. Evet. Buyurun devam edelim mi? Anlaşıldı mı Karun meselesi de? Buyurun. Demek şu meşhut saltanat-ı insaniyet Görünen saltanat-ı insaniyet dediği ehil hayvanlar, ağaçlar, gece gündüz hava hepsi benim saltanatımda mı? Evet. ve terakkiyat-ı beşeriye Terakkiyat dediği de teknolojiler, sanayiler, bunlar da benim emrimde mi? Evet. Buyurun. ve kemalat-ı medeniyet Kemalat-ı medeniyet de insanların ulaştığı mertebeler. Bunlar da benim emrimde, hizmetimde. Evet. celp ile değil, Yani bunları nasıl çektim? İlim ve parayla mı aldım? Hayır. İlim ve parayla koyun hizmet etmiyor. Evet. galebe ile değil, Galebe, yani ben amirim, onlar memurum mu benim? Ey bulut, dediğimi yapacaksın. Yapmıyor. Öyle değil mi? Yağmur oluşsun diye bomba atıyorlar, yağmur bombası. Bir tutuyor, iki tutuyor, üçüncü de sele boğuyor memleketi. Doğru mu? Yok, girmiyor emrime. Amir memur ilişkisi de yok aramızda. Evet. cidal ile değil, Yani cidal savaşla da değil. Mesela ben bulutu güneşi harpte esir mi aldım? Ya arkadaş, hiçbiri değil. Nasıl bunlar hizmet ediyor bana? Nasıl? Acizliğin sırrı. Yani sen arıya hangi kuvvetle bal yaptırabilirsin? Bendeki akıl eşekte olsa kim kime biner? Ya gücün yetmiyor yani, anladın mı demek istediğimi? Ya küçücük çoban oğlan, küçücük. Almış eline değneği, 2 tonluk boğayı düz kus vuruyor çekiyor. Ya bu bir boynuzu dürtse havada yem yapar seni. Nasıl oluyor da kocaman boğa küçücük çoban çocuğun emrine itaat ediyor? Demek ki Allah demiş ki sen aziz ol, sen zelil ol. Çobanı aziz kılan Allah. Boğayı da zelil kılan Allah. O yüzden o kocaman boğa o küçücük çobana itaat ediyor. Nasıl? Ya şunu anlayıp kalkmamız lazım. Belki yoruldunuz falan biraz ama inanın ya bu çok önemli ya, çok. Çok önemli, çok yani. Bambaşka bir şey şu. Buyur. belki ona onun zaafı için teshir edilmiş, onun aczi için ona muavenet edilmiş, onun fakrı için ona ihsan edilmiş, onun cehli için ona ilham edilmiş, onun ihtiyacı için ona ikram edilmiş. Ve o saltanatın sebebi kuvvet ve iktidarı ilmi değil, Kuvvetim, iktidarım. Yok, hiçbiri bunları sağlamıyor, evet. belki şefkat ve refet-i Rabbaniye ve rahmet ve hikmet-i ilahiyedir ki eşyayı ona tesir etmiştir. Yoksa benim ne güneşe sözüm geçer, ne aya, ne buluta. Ya hepsi bana çalışıyor. Ya bu Karadeniz'de neden çay çıkıyor? Yani bu çay nasıl bana çalışıyor? Bu yaprak nasıl istediğimi veriyor? Geçen bir yerde canınız çekmesin, mantar turşusu yedik. Ya mantardan turşu mu olur dedim. Ne de lezzetli yapmışlar. Ya bu mantar niye bana hizmet ediyor? Niye yemeğime geliyor ya? Acizliğimden belli ki birisi benim için kullanıyor duruyor ya. Şimdi son bölüm Gözsüz Akrep. Bu da bize ne kadar aciz olduğumuzu ispatlayacak. Lütfen dikkatli dinleyin. Evet. Evet,
Bir gözsüz akrep. Biliyor muydunuz akrepte göz olmadığını? Biliyor muydunuz? Ya akrepte göz yokmuş. Peki yılanda ayak olmadığını onu biliyoruz. Bakın şimdi baştan alalım. Evet, bir gözsüz akrep ve ayaksız bir yılan gibi haşerata mağlup olan insana. Bak şimdi ya burada bir kinaye var yani ilginç değil mi? Allah akrebi kasten gözsüz yaratıyor. Yılanı da kasten ayaksız yaratıyor ve bize galebe ediyor bunlar değil mi? Mağlup oluyoruz. Şimdi şu odaya ikisinden biri girse ne yaparsınız? Camdan çıkarız. Geçen 2 kişi güreşti. Biri kördü. Kör olan onu aldı desem bir şaşırırsınız. Geçen 2 kişi güreşti. Birinin ayağı yok. Ayağı olmayan onu aldı desem. Ama o olay oluyor işte. Gözsüz akrep geliyor hepimizi alıyor. Ayaksız yılan geliyor hepimizi alıyor. Birazdan da başka 2 böceğe bize hizmet ettirecek. Bak çok enteresan. 2 böceği korkutuyor, 2 böceği hizmet ettiriyor. Neden? Farkı anlayın diye. Ya çok enteresan değil mi ya? Akreple yılanla bizi korkutuyor. Şimdi 2 tane böcek var onları da hizmet ettirecek. Buyur Ömer. Bir küçük kurttan ipeği giydiren ve zehirli bir böcekten balı yediren onun iktidarı değil, belki onun zaafının semeresi olan teshir-i Rabbani ve ikram-ı Rahmani'dir. Çok ilginç ya. İpek böceği. Bu şimdi kozasını örüyor. Sonra çıkıyor mu kozadan? Çıkmıyor. Çıkarsa sen kumaş oluşturamazsın. Kozasıyla birlikte Erdal abi ne yapıyor biliyor musun? Hepsini kaynatıyorlar. İpek böceği kozasının önünde ölüyor mu? İçinde ölüyor. Ne için? İplik kumaş için. Nerede kullanacaksın kumaşı? Çocuğunun çeyizinde mi kullanacaksın? Hayır, size hizmet etmek için. Az öncekileri bana saldırtıyor, şimdikileri de benim hizmetime kullanıyor. İpek böceği bana kumaş örmek için kendisini feda ediyor. Arı zehirli olan yerden bana hizmet edip bal akıtıyor. Neyin sırrı yani? Ben kainatın en acizi olduğumu ispatladım. Bu saltanatı neyle elde ediyorum ben? Acizlik. Yunus Emre diyor ki, bir serçe bir kartalı kaldırdı vurdu yere, yalan değil gerçektir ben de gördüm tozunu. Serçe kartalı vurabilir mi yere? İşte acizliğin sırrıyla vurdu ben de gördüm diyor biliyor musunuz? Acizliğin kuvvetini anlatıyor bize. Acizliğin sırrını onlar çok iyi anlamış. Allah bizlere de anlamayı nasip etsin. Buyurun. Ey insan, madem hakikat böyledir, gururu ve enaniyeti bırak. Uluhiyetin dergahında aciz ve zaafını istimdat lisanıyla, fakr ve hacatını tazarru ve dua lisanıyla ilan et ve abd olduğunu göster. Allah Allah. Bak aciz değilsen bu suna. Gurur ve enaniyet. Mecbur. Acizlik yoksa bunlar var. Evet. Ve hasbunallahu ve ni'mel vekil de yüksel. Allah Allah. İlan et diyor değil mi? Yani bunu ilan etmeyene kul denmiyor. Okuduğun cüz sayısı, kıldığın namaz, tuttuğun oruç sayısı bak bunlar değil. Kulluğun özü Allah'tan bilmende, bildiğini bildirmende. Kulluğun özü bu. Bu olmadı mı birçokları havacıva olacak. Kulluğun özü yapanı bilmende, bildiğini bildirmende. Şimdi ben seni bildirdiğimi bir papatyayla ilan etsem sağ ol abi dersin. Ama şöyle güzel bir saat alıp koluna taksam ya abi ne zahmet ettin der. Daha çok hoşuna gider. İşte o bildiğini bildirmenin en hoş hali namaz oluyor. Secde hali oluyor. Ama bilmeden edilen secdelere Maun suresinde feveylül lil musallin diyor. Veil olsun o namaz kılanlara. Veili yazıklar olsun diye çevirmeyin. Cehennemin de dağları eriten o vadinin adı Veil. Yani o Veil vadisine gidecek bu şekilde namaz kılanlar. Ne şekilde namaz kılanlar dediğinde zihin bir sonraki ayete gidiyor değil mi? اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ salatihim sahun. Sahun ne demek biliyor musunuz? Kimin huzurunda olduğunun farkında olmamaya sahun demişler. Ne şekilde namaz kılanlara veil olacak? Kimin huzurunda olduğunu bilmeden eğilip kalkanlara. Şimdi hadi bakalım bunu nereye koyacaksın? Almanya'da imza gününe gittik. Sıraya 2 tane arkadaş geldi. Yeni başlamışlar İslam noktasına. Muhabbet ettik, konuştuk derken dedim dikkat edin hani nefis şeytan falan eski hayat şöyleymiş böyleymiş falan. Sen dedi abi rahat ol. Biz dedi nefis şeytanı biçtik dedi. Ben diyor canım sıkıldıkça o nefsimi şeytanımı diyor oyuncak gibi çağırıp oynuyorum diyor. Bak şimdi sen kimsin nefisle baş etmek kim ya? Peygamberleri yoldan çıkarmaya çalışmış. Çıkarmış haşa değil ama çalışmış mı? Ümide bak şeytandaki. Lemalarda geçiyor ya İsmail peygambere dedi ki diye. Yani nasıl bir ümidin var senin? İsmet sıfatıyla mahfuz peygamberleri yoldan çıkarmaya çalışacak kadar ümidi var. Ne büyük insanları cehenneme yuvarlamış mı? Yuvarlamış. Bak koskoca Yusuf peygamber Züleyha ile baş başa kalınca Allah'a yalvarıyor değil mi?
Benim için zindan daha hayırlı. Ola ki diyor meyil olursa diyor yani. Şimdi koskoca Yusuf peygamber Allah'a sığınacak. Sen endişelenme biz. Nefis şeytan bizim emrimizde. Lazım olursa çağırın. Kullanalım. Ya bu kadar aldanılmışlık olur mu? Sen kimsin? Nefis şeytanla baş etmek kim? Beyler hiç kimse nefsi ve şeytanı birebir de yenemez. Ama hiç kimse. Ama aklınıza gelecek hiç kimse. Peki nasıl yeneceğiz? Tek sır var, acizlik. Tek sır. Nefsi şeytanı, acizliğin yendiğini biliyor muydunuz? Allah diyor ki nefis ve şeytan sana saldırırsa birebir sen karışma, sen beni çağır diyor. Acizlik. Yine bir ayetten bir şey anlatmam lazım da inşallah zihniniz çok yorulmamıştır. İhlas Risalesi'nde Üstad Hazretleri Yusuf suresinden bir ayet alıyor. İhlas anlatırken. Allah'ın rahmeti olmazsa müstesna diyor bu kötülüğü emreden nefisle hiç kimse baş edemez. Ben bile. Bak koca peygamber, ayete bakar mısınız? Koca peygamber söylüyor bunu yani. Allah'ın rahmeti müstesna. Bu nefis ve şeytan asla yenilemez diyor yani. Asla. Ne demek istiyor bu? Nefisle mücadelenin tek formülünü veriyor. Sahibine şikayet etmek. Başka hiçbir formül yok. Tekrar söylüyorum. Şeytanı ve nefsi birebir de kim yendim denilmişse ona kukla olmuş demektir. Hiçbir yolu mu yok? Zerre kadar hiçbir yolu yok. Nefis ve şeytanı himaye edip baskılamanın tek yolu sahibine şikayet etmektir. Kırlara çıktın, karşına büyük çoban köpekleri geliyor. Bir şöyle bağrını açıp yiğitlik yapsana, gelin geleceğiniz varsa göreceğiniz de var diye. Seni yere düşürmeden yerler. Değil mi? O zaman onlarla birebir de baş etmenin yolu var mı? Mümkün değil. Tek çare var. Ne yapacaksın? Ya ben bunların üstesinden gelemem. Bunları bir işaretle durduracak çobana sığınmam lazım diyeceksin. Çobana şikayet edeceksin. Bir işaretle çoban halledecek değil mi? Demek ki nefis ve şeytan sana saldırırsa tek formül var. Sahibine şikayet etmek. Nefis ve şeytana yiğitlik olmaz. Onların dizgini Allah'ın elinde. O sahibine şikayete de sığınmak. Yani acizlik deniyor. Demek nefis ve şeytandan Allah'a sığınmaktan başka kurtulmanın hiçbir yolu yok. İrade kullanımları da böyledir. Ya ben istediğimde bunu başaracağım diyemezsin. Allah'ı razı edersen onu sana başarttırır. Ben istersen bunu yenerim diyemezsin. Onu yenmek için mücadele eder, Allah'a yalvarırsın, o isterse onu yendirtir. Aklınıza ne gelirse, hangi alışkanlığınız gelirse bunu bırakmanın yolu Allah'ın razı olmasıdır. Kimse iradesiyle, nefsiyle baş edemez ama hiç kimse. Demek her fırsatta Allah'a mı sığınmak lazım? Her fırsatta. Ebu Hureyre günde 12.000 kez istiğfar ediyormuş. Ebu Hureyre. İstiğfar ve istiaze. Allah'a da sığınıyor. Diyorlar ya Ebu Hureyre 12.000 defa. Bu kadar fazla değil mi? Hayır diyor, günahlarıma dedince diyor. Çok enteresan bir şey. Peki Sinan, bizim bunlarla uğraşacağımıza Allah şeytanı ve nefsi bize saldırtmasa olmaz mıydı? Bak saldırıyor, ısırıyor bizi. Doğru mu? Nefis ve şeytan ısırıyor. Size ve çocuğunuzu ısırsın diye bir köpek alır mısınız? Almazsınız. Bak. Ama bunlar hep ısırıyor, saldırıyor beni, kanatıyor. Allah Azze ve Celle bunları yaratması olmaz mıydı? Olurdu. İstese hiç yaratmazdı. Ama şeytanı üstümüze salan bizzat Allah. Bizzat Allah. Şimdi bir çoban köpeklerini üstüme salar, beni ısırtırsa o çoban beni sevmiyor demek. Doğru mu? O zaman Allah beni sevmiyor mu? Neden bunları üstüme saldı? Bilakis onların şerrinden dergahıma koş diye saldı. Bir gün ödeyemediğimiz kira da bundan, baş edemediğimiz hastalık da bundan, çok sevdiğimiz arkadaşımızla kalbimizin kırıklığı da bundan, sevdiğimiz yarimizle ayırıyorsa o da bundan, hasret kaldığın çocuğunu göremiyorsan o da bundan, hepsi bundan. Bunları bizzat yaratanın Allah olduğunu artık anlamak zorundayız. Peki ya Rab neden yarattın? Bana gel. Dergahıma koş, sadece bana gel diye. Şimdi biz yükün farkında değiliz. Bizim çok büyük bir bu cihette mesuliyetimiz var. Ama yükün farkında değiliz. Yükün farkında olmadığımızdan Allah'a ihtiyaç hissetmiyoruz. Şimdi buradan eve çıkacaksınız. Arabanızın yolunun önüne koskocaman bir kaya oturmuş. O kayayı kaldırmaya da gücünüz yetmiyor. Hemen etrafa bakar mısınız? Ya birileri yardım etse de şu kayayı kaldırsak diye dört bir taraftan yardım alırsınız. Şimdi cennete gidecek yolumuzun önüne şeytan oturdu. Sen gururla, müstahni davranmakla, yardım almamakla bunları mümkün değil baş edemezsin. Bir de ahir zamandaki nefsi düşün. Sokaktan beslenir, televizyondan beslenir, arkadaştan beslenir, açık saçıklıktan beslenir. Kalp ve ruh bunlar karşısında çaresiz. Mecbur bir yere iltica etmen lazım. İşte bunların ve musibetlerin tamamını Allah Azze ve Celle'nin yaratmasının sebebi acizliğini anla ve acizliğinle ağlayabilecek kapıyı keşfet. Başka hiçbir şey değil. Allahümme la tekilni illa nefsi tarfete ayn. Allah'ım bir göz açıp kapayıncaya kadar beni o saldırıp mahvedecek nefsimle baş başa bırakma. Amin, amin, amin.
Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.